Hayal edin, İstanbul'un en hırslı binalarının gökyüzüne uzandığı Maslak'ta, güneşin binlerce pencereye yansıyarak adeta bir zafer anıtını aydınlattığı bir ofis. Şehrin damarlarını andıran yollar ve boğazın gümüş, bir kurdele gibi parıldadığı bu manzaranın sahibi, camdan duvarların ardında, milyarlarca dolarlık imparatorluğunun tam kalbinde oturuyordu. Aras Tekin için bu manzara sadece bir şehir değil, kendi gücünün ve iradesinin somut bir kanıtıydı. Ancak o gün bu camdan krallığın steril sessizliğinin ortasında farklı bir evrenden gelmiş gibi duran ikinci bir figür daha vardı. Kollarının arasında birkaç eski kitabı sanki bir hazineymiş gibi sıkıca tutan 12 yaşında bir kız. Üzerindeki yıpranmış okul forması bulunduğu yerin şatafatıyla tam bir tezat oluşturuyordu. İlk bakışta güç dengesi yanıltıcı derecede açıktı. Bir yanda her istediğini elde etmeye alışmış, insanları keyfi için sınamaktan zevk alan bir teknoloji devi. Diğer yanda ise annesinin peşinde, korku ve merakla etrafı süzen bir çocuk. Ama hayatın en güzel yanı da budur. Bazen en kudretli silah ne para ne de statüdür. Bazen asıl güç, en beklenmedik yerde filizlenen saf bir bilgeliktir. İşte milyarder iş insanı Aras Tekin, o an bu gerçeğin farkında değildi. Yüzünde beliren o alaycı tebessümle, küçük kızı aşağılamak ve entelektüel sınırlarını yüzüne vurmak için, masasının üzerindeki o meşhur, çözülmesi imkansız denilen eski parşömeni önüne doğru ittiğinde, aslında kendi kaderini o küçük ellerin arasına teslim ediyordu. Henüz bilmiyordu ama birazdan duyacağı tek bir cümle, kurduğu tüm o devasa imparatorluktan çok daha değerli olacak ve hayatını sonsuza dek değiştirecekti. O cümle, her şeyin başlangıcı olacaktı. Serveti milyarları bulan bir imparatorluğun zirvesinde, insanları yoksullukları üzerinden aşağılamayı bir alışkanlık haline getirmiş bir iş insanı, sıradaki hedefini gözüne kestirmişti. Karşısındaki mütevazı genç kız, onun küstah tavrını sakinlikle karşılayıp o inanılmaz cümleyi kurdu. 11 dil konuşuyorum. Milyoner bu sözler üzerine gür bir kahkaha attı. Bunun masum bir çocuğun uydurduğu bir yalan olduğundan adı gibi emindi. Ancak kız, söylediği her kelimeyi kanıtlamaya başladığında, o alaycı kahkaha yerini sarsıcı bir sessizliğe bıraktı. Aras Tekin, İstanbul'un en varlıklı ve en pervasız iş insanı olarak nam salmıştı. Maslak'taki, boğaza nazır, gökdeleninin en tepesindeki ofisinden, ayaklarının altına serilmiş şehri seyrediyordu. 51 yaşındaki bu teknoloji dehası, 1,2 milyar dolarlık kişisel servetiyle Türkiye'nin en nüfuzlu isimlerinden biriydi ve bu gücü çevresindeki herkese hissettirmekten özel bir keyif alıyordu. "Caner Bey, bugünkü programım nasıl?" diye sordu. Gözlerini manzaradan bir an bile ayırmadan. Asistanı Caner anında cevap verdi. "Sabah 10'da Uluslararası Finans Grubu ile bir toplantınız var. Öğleden sonra da yeni mobil uygulama lansmanı için bir basın toplantısı düzenlenecek. Ayrıca ne?" diye araya girdi. Aras sabırsızca. "Bugün katınızın temizliği için yeni bir personel başlayacak." İnsan kaynakları bilgi verdi. Bir önceki görevli beklenmedik bir şekilde istifasını vermiş. Aras, dudaklarında alaycı bir tebessümle arkasını döndü. "Yine mi?" Demek son gelen kadın da pes etti. "Bu kaçıncı oldu? Son 6 ayda 4'üncü mü?" "5. efendim." "Neyse, fark etmez. Hepsi birbirinin kopyası. Gelsin bakalım, o ne kadar dayanabilecek?" Aras koltuğuna gömülüp tabletindeki bir dosyayı açtı. Bu, sahip olduğu en kıymetli hazinelerden biriydi. Eski bir parşömen üzerine farklı dillerde yazılmış, deşifre edilmesi imkansız görünen karmaşık bir metin. Şehrin en namlı 5 mütercimi dahi bu metnin sırrını tam olarak çözememişti. Aras için bu parşömen bir zeka testiydi. İnsanların entelektüel sınırlarını yüzlerine vurmak için kullandığı bir araç. Tam o sırada kapı usulca çalındı. "Girin," dedi Aras, bakışlarını tabletten kaldırmadan. İçeriye 45'li yaşlarında, yorgun bakışlı bir kadın süzüldü. Üzerindeki sade kıyafetler ve yüzündeki endişeli ifade hemen göze çarpıyordu. Yanında ise 12 yaşlarında bir kız çocuğu vardı. Sırtında okul forması, kollarının arasında birkaç kitap tutuyordu. "İyi günler efendim," dedi kadın çekingen bir ses tonuyla. "Ben Aylin Sönmez, yeni temizlik görevlisiyim. Bugünden itibaren bu katın temizliğinden ben sorumlu olacağım." Aras başını kaldırdı ve kadını baştan aşağı küçümseyen bir bakışla süzdü.
Peki, yanındaki kim? Burayı çocuk yuvasına mı çevirdiniz? Aylin mahcup bir ifadeyle yanıtladı. Kızım Elif. Okul çıkışı ona göz kulak olacak kimse olmadığı için bugün yanımda getirmek zorunda kaldım efendim. Söz veriyorum, size hiç rahatsızlık vermez, sessizce durur. Aras'ın yüzünde şeytani bir gülümseme belirdi. Eğlence vakti gelmişti. Gel bakalım küçük hanım, şöyle masama doğru yaklaş. Elif, annesinin endişeli ama onay veren bakışları altında Aras'ın masasına doğru yürüdü. Sıkıca kavradığı kitaplar Aras'ın dikkatini çekti. Ne okuyorsun sen öyle? Dil bilim üzerine bir kaynak efendim, dedi Elif, sakin ve duru bir sesle. Aras'tan gür bir kahkaha yükseldi. Dil bilim mi? Senin yaşındaki bir çocuk için biraz ağır değil mi? Annen yerleri silerken sen de gelecekte ona nasıl daha iyi yardım edeceğini mi planlıyorsun? Elif'in yanakları al oldu ama sükunetini korudu. Diller benim tutkum efendim. Yeni diller öğrenmek bana büyük bir heyecan veriyor. Aras, masasındaki o eski parşömeni eline aldı. Öyle mi dersin? O halde şuna bir bak bakalım. Şehrin en iyi çevirmenleri bile bu metni çözemedi. Görelim bakalım senin gibi. Küçük bir kız ne anlayacak? Aylin panikle araya girmeye çalıştı. Efendim, ne olur, biz sadece işimizi yapmaya geldik. Elif sizi rahatsız etmez. Ben işimi yaparken o da bir köşede sessizce kitabını okur. Kes sesini kadın, dedi. Aras sert bir tonla. Kızının ne kadar akıllı olduğunu görmek istiyorum. Ayrıca bu ofiste kuralları ben koyarım. Bu işi gerçekten istiyorsan bu küçük oyunuma katlanacaksın. Aylin çaresizce başını öne eğip geri çekildi. Elif ise parşömene dikkatle bakıyordu. Üzerinde Mandarin Çincesi, Arapça, Sanskritçe ve unutulmuş başka antik dillerde yazılmış girift bir metin vardı. Ne dersin küçük hanım, bir şey çıkarabildin mi?" diye sordu Aras alaycı bir ifadeyle. Elif parşömeni dikkatle inceledikten sonra sakin bir sesle cevap verdi. "Eğer şehrin en iyi çevirmenleri bile bunu çözemediyse, o zaman bu metni bizim anlayamamamız sizi neden onlardan daha üstün yapsın ki? Hiçbirimiz anlayamıyorsak, hepimiz aynı konumdayız demektir, değil mi?" Aras'ın yüzündeki alaycı gülümseme buz kesti. Böyle bir cevabı aklının ucundan bile geçirmemişti. Ne saçmalıyorsun sen?" "Sadece mantıklı bir çıkarım yapıyorum efendim," dedi Elif masum bir ifadeyle. "Eğer bu metin çözülemez bir yapıdaysa, onu çözememek bizi nasıl sizden daha aşağı bir konuma düşürebilir?" Aras'ın yüzü öfkeyle kızarmaya başlamıştı. Yıllardır hiç kimse, hele ki 12 yaşında bir çocuk, ona bu şekilde karşılık vermeye cüret edememişti. "Bana ukalalık yapma küçük hanım. Ben Türkiye'nin en parlak zekalarından biriyim. Sen kim oluyorsun da?" "11 dil biliyorum," dedi Elif aniden, sesini yükseltmeden ama son derece kararlı bir tonda. Aras kahkahalara boğuldu. "11 dil mi? Hadi canım sen de. Senin gibi yoksul bir ailenin çocuğu nasıl 11 dil öğrenmiş olabilir ki?" Bu, duyduğum en komik fıkraydı. Ancak Elif sakinliğini koruyordu. "Ana dilim Türkçe, İngilizceyi ileri seviyede, Mandarin Çincesini akıcı konuşurum. Arapçada iletişim kurabilirim. Fransızcam orta seviyede. Portekizceyi akıcı kullanırım. İtalyancam temel düzeyde. Almanca konuşabilirim. Rusçam temel. Japoncam başlangıç seviyesinde ve klasik Latince okuyabiliyorum." Her dili kusursuz bir telaffuzla söylerken Aras'ın kahkahası yavaşça kesildi. Ağzı şaşkınlıktan bir karış açık kalmıştı. "İnanmıyorsanız beni test edebilirsiniz," dedi Elif. "Mahallemizdeki halk kütüphanesinin ücretsiz dil kurslarına katılıyorum. Çinli bir mülteci Mandarin, Suriyeli bir profesör Arapça, İtalyan bir sanatçı da kendi dilini öğretiyor. Ayrıca hafta sonları üniversite kütüphanesinde karşılaştırmalı dil bilim üzerine çalışıyorum. Latinceyi de eski tıp kitaplarından kendi kendime öğrendim efendim." Aras, şaşkınlık içinde parşömeni tekrar Elif'e uzattı. "Peki, bunu çevirebilir misin?" Elif parşömeni eline alıp incelemeye koyuldu. Gözleri metnin üzerinde gezinirken yüzünde bir anlama ifadesi belirdi. "Bu çok enteresan bir metin. Klasik Mandarin, eski Arapça, Sanskritçe, İbranice, Farsça ve Ortaçağ Latincesinin bir karışımı. Sanki bir bilmece gibi kurgulanmış." Aras'ın kalbi yerinden fırlayacak gibi atıyordu. Bu çocuk, bu küçük kız gerçekten bu karmaşık metni okuyabilecek miydi? "Burada diyor ki," diye okumaya başladı Elif, diller arasında akıcı bir şekilde geçiş yaparak.
Asıl servet, maddi varlıklarla ölçülmez. Gerçek zenginlik, her bir ruhta gizlenmiş olan o eşsiz değeri fark edebilme kabiliyetidir. Kendilerini sahip oldukları şeylerle diğerlerinden üstün görenler, aslında herkesten daha yoksuldur. Aras'ın beti benzi atmıştı. Bu imkansızdı. Bu çocuk, bu temizlikçi kadının kızı, imkansız denileni başarmıştı. Bu olamaz, diye kekeledi Aras. Elif sakince devam etti. Metnin geri kalanında bilgeliğin gerçek doğası ve insanların birbirlerine nasıl davranması gerektiği anlatılıyor. Oldukça derin, felsefi bir metin. Aras'ın ofisine derin bir sessizlik çöktü. Aylin, şaşkınlık ve gururla kızına bakıyordu. Aras ise sanki tüm dünyası başına yıkılmış gibiydi. O anda ofis telefonunun çalmasıyla gergin hava dağıldı. Caner telefona cevap verdi ve Aras'a döndü. "Efendim, toplantınız başlamak üzere." Aras, bir transtan uyanır gibi irkildi. Evet, toplantı, tamam." Elif'e döndü, hala şoktaydı. "Bu mesele burada kapanmadı. Temizlik işiniz bittiğinde seni yeniden görmek istiyorum." Elif, nazikçe başını salladı. "Elbette, efendim." Aras ofisten çıkarken, arkasında bıraktığı bu genç kızın sadece kendi hayatını değil, tüm geleceğini değiştireceğinden habersizdi. Bu karşılaşma yalnızca onun değil, yüzlerce, hatta binlerce insanın kaderini yeniden yazacaktı. Aylin kızına yaklaşıp fısıldadı. "Kızım, sen ne yaptın? Başımızı büyük belaya sokacağız." Elif annesine tebessüm etti. "Merak etme anne, her şey düzelecek. Ben sadece doğruları söyledim." Aylin endişeyle temizlik malzemelerini hazırlamaya başlarken, Elif pencereye yaklaşıp İstanbul'un büyüleyici manzarasını izledi. Boğaz'ın masmavi suları, iki kıtayı birleştiren köprüler. Tıpkı kendisi gibi, farklı dünyaları birbirine bağlayan köprüler. O gün, Aras Tekin'in ve şirketinin tarihinde yeni bir sayfa açılacaktı. Kibrin ve önyargının yerini küçük bir kızın bilgeliği ve onun dünyaya getireceği umut alacaktı. Toplantı salonunda Aras bir türlü dikkatini toparlayamıyordu. Uluslararası finans grubunun temsilcileri sunum yaparken, onun aklı hala az önce tanık olduğu o akıl almaz olaydaydı. 11 dil konuşan bir çocuk, deşifre edilemez denilen bir metni çözen bir kız, kendisinin bile kavrayamadığı bir bilgelik. "Tekin Bey, sorumuzu yanıtlayacak mısınız?" diye sordu temsilcilerden biri. Aras dağınık düşüncelerinden sıyrılmaya çalıştı. "Kusura bakmayın, dalmışım. Ne sormuştunuz?" "Yeni teknoloji yatırımlarınız için fon kullanım stratejinizi sormuştuk." "Ah, evet." Aras konuşmaya başladı ama kelimeleri ağzından ruhsuzca dökülüyordu. Aklı bambaşka bir yerdeydi. Belki de hayatında ilk defa para ve güçten başka bir şeyi, bir çocuğun gözlerindeki pırıltıyı, bir kızın sesindeki bilgeliği ve belki de kendi ruhundaki o devasa boşluğu düşünüyordu. Aras toplantıdan sonra ofisine döndüğünde Aylin hala temizlik yapıyordu. Elif ise pencere kenarındaki bir koltukta sessizce kitabına gömülmüştü. Aras bir an durup kızı izledi. 12 yaşındaki bu çocuğun sakinliği, odaklanması ve olgunluğu onu hayrete düşürüyordu. Kendi çocukluğunu hatırladı. Varlıklı bir ailenin şımarık oğlu olarak her istediği anında olmuştu. Ama hiçbir zaman böyle bir iç disipline sahip olamamıştı. "Elif," dedi Aras, sesi normalden daha yumuşaktı. Kız başını kitabından kaldırdı. "Evet efendim." Aras masasına oturup eliyle yanını işaret etti. "Gel bakalım, seninle konuşmak istiyorum." Elif nazikçe kitabını kapatıp Aras'ın masasına yaklaştı. Annesi endişeyle onları izliyor ama işine devam ediyordu. "Nasıl olur da senin gibi bir çocuk 11 dil öğrenebilir?" diye sordu Aras, samimi bir merakla. Bu neredeyse imkansız bir şey." Elif gülümsedi. "İmkansız değil efendim. Sadece çok fazla emek ve tutku gerektiriyor. Ben dillere aşığım. Her yeni dil, benim için keşfedilecek yeni bir dünya demek." "Peki ailenin durumu, yani?" Aras kelimelerini özenle seçmeye çalışıyordu. Hayatında ilk kez birinin duygularını kırmaktan çekiniyordu. "Yoksul olduğumuzu mu kastediyorsunuz?" dedi Elif doğrudan. "Evet, varlıklı değiliz. Annem çok zor şartlarda çalışıyor. Babam bir iş kazası geçirdi ve artık çalışamıyor. Ama bilgiye ulaşmak için paraya ihtiyaç yok efendim. Kütüphaneler bedava, internet kafeler ucuz ve öğrenmek isteyen bir insan için her yer bir okuldur."
Aras derinden etkilenmişti. Peki o eski metni gerçekten tamamen okuyabildin mi? Evet efendim. Bazı lehçeler çok eski olduğu için biraz zorlandım ama ana fikri kavrayabildim. Ve ne diyordu tam olarak? Elif derin bir nefes aldı. Metin, gerçek zenginlik ve bilgelik üzerineydi. Şöyle diyordu. İnsan servetini altınla ölçerse, ruhunu yoksullaştırır. Gerçek zenginlik, başkalarının ruhundaki zenginliği görebilmektir. Kendini diğerlerinden üstün gören aslında en aşağıda olandır. Çünkü kibir, insanın gözünü kör, kulağını sağır eder. Şunu da ekliyordu. Bir çocuğun bilgeliği, bazen bir kralın tüm hazinelerinden daha kıymetlidir. Aras'ın yüzü kireç gibi oldu. Bu sözler sanki doğrudan onun için söylenmişti. Yıllardır insanlara nasıl davrandığını, kibrinin onu nasıl yapayalnız bıraktığını düşündü. Daha başka ne diyordu diye sordu, sesi hafifçe titreyerek. Elif devam etti. Metin, insanın gerçek potansiyelini ancak alçak gönüllülükle keşfedebileceğini anlatıyordu. Öğrenmek için önce bilmediğini kabullenmelisin, diyordu. En bilge insan, hala öğrenecek ne kadar çok şeyi olduğunu bilendir. Aras sessizce Elif'i dinledi. Hayatında ilk defa birinin sözleri ruhuna bu kadar derinden işliyordu. Yıllardır ördüğü o kalın duvarlar çatırdayarak yıkılıyordu. "Neden?" dedi sonunda. "Neden dil öğrenmeye bu kadar tutkunsun?" Elif'in gözleri parladı. "Çünkü diller bizi birbirimize bağlar efendim. Her dil, yeni bir düşünme biçimi, yeni bir dünyaya bakış açısı demektir. Fransızca öğrendiğimde, dünyayı biraz da bir Fransız gibi görmeye başladım. Arapça öğrendiğimde, Arap kültürünün o zengin derinliğini hissettim. Bir dil öğrenmek sadece kelime ezberlemek değil, bir halkın ruhunu anlamaktır." Aras hayatında ilk kez ne diyeceğini bilemiyordu. Bu küçük kız, onun hiç aklına gelmeyen şeyleri dile getiriyordu. O sırada Caner odaya girdi. "Efendim, basın toplantısı için hazırlıklar tamamlandı. Sizi bekliyorlar." Aras başıyla onaylayıp ayağa kalktı. Elif'e baktı. "Bu sohbetimize daha sonra devam edeceğiz. Sen gerçekten olağanüstü bir çocuksun." Elif nazikçe gülümsedi. "Teşekkür ederim efendim. Ama ben sadece meraklı biriyim. Herkes öğrenebilir, yeter ki fırsat verilsin." Aras basın toplantısına giderken zihni allak bullaktı. Tüm hayatı boyunca başarıyı ve değeri parayla ölçmüştü. Şimdi ise bir temizlik görevlisinin kızı ona hayatının en önemli dersini veriyordu. Basın toplantısı boyunca Aras yeni mobil uygulamasını tanıttı. Ama aklı bambaşka bir yerdeydi. Gazetecilerin sorularını yanıtlarken zihninde sürekli Elif'in sözleri yankılanıyordu. Toplantı bittiğinde kararını vermişti. Ofisine döndüğünde Aylin ve Elif eşyalarını toplamış, gitmek üzereydiler. "Bekleyin," dedi Aras. "Sizinle konuşmam gereken bir konu var." Aylin endişeyle kızına baktı. "Bir sorun mu var efendim?" "Hayır, tam tersine." Aras derin bir nefes aldı. "Aylin Hanım, artık temizlik görevlisi olarak çalışmanızı istemiyorum." Aylin'in yüzü düştü. Ama efendim, ben bir hata yapmadım ki." "Beni yanlış anladınız," dedi Aras. "Sizin için daha iyi bir pozisyonum var. Şirketimin çok dilli çağrı merkezi departmanında çalışmanızı istiyorum." "Kızınızın yeteneklerinden hiç bahsetmediniz mi insan kaynaklarına?" Aylin şaşkınlıkla başını iki yana salladı. "Hayır efendim. Ben sadece genel iş başvurusu yaptım. Beni temizlik pozisyonuna layık gördüler." "İşte bu durum değişecek. Yarından itibaren yeni görevinize başlayabilirsiniz. Maaşınız da mevcut maaşınızın 3 katı olacak." Aylin'in gözleri yaşlarla doldu. "Ama neden? Neden benim için bütün bunları yapıyorsunuz?" Aras Elif'e baktı. "Çünkü kızınız bana çok önemli bir ders verdi. Ve ben de artık değişmek istiyorum." Elif gülümsedi. "Teşekkür ederim efendim. Ama izninizle bir şartım var." Aras kaşlarını kaldırdı. "Bir şartın mı var? Neymiş o?" "Sadece anneme değil, şirketinizdeki tüm çalışanlara adil davranmanızı ve yetenekli ama imkanı olmayan çocuklar için bir burs programı başlatmanızı istiyorum." Aras şaşkına dönmüştü. Bu küçük kız bir milyardere talimat veriyordu. Ama daha da şaşırtıcı olan Aras'ın bu talebi son derece mantıklı bulmasıydı. "Peki," dedi sonunda. "Kabul ediyorum. Ancak benim de bir şartım var." "Nedir?" diye sordu Elif merakla. "Bana özel dil dersi vermeni istiyorum. Ben sadece Türkçe ve biraz İngilizce biliyorum. Belki bana Arapça öğretebilirsin. Orta Doğu pazarına açılmayı planlıyorum.
ve bu benim çok işime yarar. Elif'in yüzü aydınlandı. Memnuniyetle efendim. Ne zaman başlamak istersiniz? Hemen yarın iş çıkışında. Haftada 3 gün, 2'şer saat. Elbette ders ücretini de ayrıca ödeyeceğim. Aylin hala şoktaydı. Ben ne diyeceğimi bilemiyorum efendim. Çok teşekkür ederim. Bana değil, kızınıza teşekkür edin, dedi Aras. O benim gözlerimi açtı. O akşam Aras evine dönerken hayatında ilk kez kendini gerçekten mutlu hissediyordu. Lüks arabasına binerken şoförüne, "Bugün biraz dolaşalım," dedi. "İstanbul'u görmek istiyorum." Şoför şaşırdı ama emre itaat etti. Limuzin, lüks semtlerden ayrılarak şehrin daha mütevazı mahallelerine doğru yol aldı. Aras pencereden dışarıyı izliyordu. İlk kez çevresindeki insanları gerçekten görüyordu. Çalışan anneler, okul çantalarıyla koşturan çocuklar, sohbet eden yaşlı insanlar, hepsinin kendi hikayeleri vardı. Limuzin, Elif'in bahsettiği halk kütüphanesinin önünden geçti. Aras, kütüphanenin kapısında sıraya girmiş çocukları gördü. Hepsi de Elif gibi bilgiye aç, öğrenmeye hevesli çocuklardı. "Dur," dedi şoföre. Limuzin durdu ve Aras arabadan indi. Kütüphaneye doğru yürüyüp içeri girdi. İçerisi kitaplarla doluydu ama fiziki koşullar pek iyi sayılmazdı. Mobilyalar eskimiş, bazı raflar kırılmıştı. Bilgisayarlar ise çağın gerisindeydi. Kütüphaneci, lüks takım elbiseli bu adamı görünce şaşırdı. "Size nasıl yardımcı olabilirim beyefendi?" Aras etrafına bakındı. "Bu kütüphanenin sorumlusu kim?" "Benim. Ben ilçe kütüphaneler sorumlusuyum," dedi kadın tedirginlikle. "Adınız nedir?" "Serpil Yılmaz." "Serpil Hanım, ben Aras Tekin. Yarın sabah ofisime gelmenizi istiyorum. Bu kütüphane için bir bağışta bulunmak istiyorum." Serpil'in gözleri hayretle açıldı. "Aras Tekin mi? O teknoloji şirketinin sahibi olan." "Evet, ta kendisi. Saat 9'da sizi bekliyor olacağım." Aras kart vizitini uzatıp kütüphaneden ayrıldı. Arabasına dönerken içinde yıllardır hissetmediği bir heyecan vardı. Değişim başlamıştı ve bu değişimin bir parçası olmak harika hissettiriyordu. Ertesi sabah Aras her zamankinden daha erken uyandı. Gardırobuna gidip her zamanki pahalı, gösterişli takımlarını es geçerek daha sade bir takım elbise seçti. Bugün farklı bir gündü. Farklı bir Aras için. Ofise vardığında asistanı Caner onu karşıladı. "Günaydın efendim. Bugün farklı görünüyorsunuz." "Kendimi farklı hissediyorum Caner," dedi Aras gülümseyerek. "Hem de çok farklı." "Günün programını gözden geçirmek ister misiniz?" "Evet. Ama önce sana bir görevim var. Şirketimiz yeni bir sosyal sorumluluk projesi başlatacak. Tekin Eğitim Bursu adında. Yetenekli ama maddi durumu yetersiz öğrencilere tam burs sağlayacak bir program. Derhal bir ekip kurulmasını istiyorum." Caner şaşkınlıkla patronuna baktı. "Efendim, siz iyi misiniz?" Aras güldü. "Hayatımda hiç bu kadar iyi olmamıştım Caner. Şimdi Serpil Yılmaz adında bir hanımefendi beni ziyarete gelecek. Geldiğinde doğrudan ofisime al." "Peki efendim." Aras ofisine girdi ve pencereden İstanbul'a baktı. Manzara aynıydı ama onun gözleri artık farklıydı. Şehri farklı görüyordu. Zenginliği ve yoksulluğuyla, fırsatları ve zorluklarıyla ve yapılacak çok iş vardı. Telefon çaldı. "Efendim, Serpil Hanım geldi." "İçeri alın." Serpil Yılmaz, orta yaşlı, sade giyimli bir kadındı. Gözlerinde kitapları seven insanlara has o özel ışıltı vardı. "Hoş geldiniz Serpil Hanım," dedi Aras elini uzatarak. "Lütfen oturun." Serpil tedirgin bir şekilde oturdu. "Teşekkür ederim Tekin Bey. Dün beni neden çağırdığınızı tam olarak anlayamamıştım. Kütüphanenizi ziyaret ettim ve çok etkilendim," dedi Aras. "Çok kıymetli bir iş yapıyorsunuz. Ancak kaynaklarınızın sınırlı olduğu belli oluyor." "Evet, maalesef öyle. Belediye bütçesi kısıtlı ve kütüphaneler genellikle öncelik sırasında en sonda yer alıyor." Aras masasından bir çek defteri çıkardı. "O zaman bu durumu değiştirelim." Bir çek yazıp Serpil'e uzattı. Kadın çeke baktığında nefesi kesildi. Bu tam 1 milyon lira. Kütüphanenizi yenilemek, yeni kitaplar ve bilgisayarlar almak, dil eğitim programlarınızı geliştirmek için kullanabilirsiniz," dedi Aras. "Ve bu sadece bir başlangıç. Tekin Teknoloji olarak her yıl düzenli bağışta bulunmaya devam edeceğiz." Serpil'in gözleri dolmuştu. Neden bunu yapıyorsunuz?" Aras bir an düşündü. "Çünkü dün küçük bir kız bana çok önemli bir ders verdi. Gerçek zenginliğin ne olduğunu öğretti."
O gün Aras Tekin'in hayatında yeni bir sayfa açılmıştı ve bu sadece başlangıçtı. 3 ay geçmişti ve Aras Tekin'in hayatında köklü değişiklikler olmuştu. Ofisindeki büyük cam masanın karşısında Elif oturuyordu. Önlerinde Arapça kitaplar ve notlar vardı. Haftada 3 gün iş çıkışında düzenli olarak buluşuyor ve 2 saat boyunca ders yapıyorlardı. "Çok iyi gidiyorsunuz Aras Bey," dedi Elif gülümseyerek. "Telaffuzunuz her geçen gün daha da güzelleşiyor." Aras gururla gülümsedi. "İyi bir öğretmenim var da ondan. Ama sen bana hala siz diye hitap ediyorsun. Sana kaç kere Aras amca diyebileceğini söyledim." "Alışkanlık işte," dedi Elif. "Annem size hala büyük bir saygı duyuyor ve sizden Tekin Bey diye bahsediyor." "Annen nasıl? Yeni pozisyonuna alışabildi mi?" "Çok mutlu. Artık akşamları eve geldiğinde eskisi kadar yorgun olmuyor ve çok dilli çağrı merkezinde çalışmak onun için büyük bir gurur kaynağı. Babam da onunla gurur duyuyor." Aras başını salladı. Aylin, şirketin en değerli çalışanlarından biri olmuştu. Meğer 5 dil biliyormuş. Kızı kadar olmasa da Türkçe dışında İngilizce, Arapça, Farsça ve Rusça konuşabiliyordu. Yıllarca temizlik işlerinde çalışırken bu yetenekleri hep gizli kalmıştı. "Bugün farklı bir şey yapalım," dedi Aras kitapları kapatarak. "Sana göstermek istediğim bir şey var." Elif merakla baktı. "Nedir?" Aras bilgisayarını açıp bir sunum gösterdi. "Bu, Tekin Eğitim Vakfı'nın yol haritası. Senin fikrinden yola çıkarak, yetenekli ama maddi imkanı olmayan çocuklar için bir program oluşturuyoruz. Sadece burs değil, aynı zamanda mentorluk, staj imkanları ve dil eğitimi de sağlayacağız." Elif ekrana baktı. Gözleri parlıyordu. Bu inanılmaz Aras amca. Kaç öğrenciye ulaşmayı hedefliyorsunuz?" "İlk yıl için 100 öğrenci düşünüyoruz. Ama hedefimiz 5 yıl içinde bu sayıyı 1000'e çıkarmak. Ve sadece İstanbul'da değil, tüm Türkiye'de." Elif'in gözleri doldu. "Biliyordum, sizin iyi bir insan olduğunuzu biliyordum." Aras mahcup bir şekilde gülümsedi. "Ben iyi bir insan değildim Elif, sen beni değiştirdin." "Hayır, sadece içinizdeki iyiliği gün yüzüne çıkardım. Her insanın içinde iyilik vardır. Bazen sadece onu bize hatırlatacak birine ihtiyaç duyarız." Aras düşüncelere daldı. 3 ay önce bambaşka bir insandı. Kibirli, acımasız, sadece parayı ve gücü düşünen biri. Şimdi ise hayatında ilk kez gerçekten huzurluydu. Çalışanları artık ondan korkmuyordu. Aksine onu sevmeye ve saygı duymaya başlamışlardı. Şirketteki çalışma koşulları iyileşmiş, maaşlar artmış, yeni sosyal projeler hayata geçirilmişti. "Sana bir şey daha göstermek istiyorum," dedi Aras. "Ama bu bir sürpriz. Cumartesi günü müsait misin?" "Evet, okuldan sonra müsaitim." "Harika. O zaman seni ve aileni evime davet etmek istiyorum. Hem babanla da tanışmış olurum." Elif şaşırdı. "Bizim evimize mi? Ama bizim evimiz çok mütevazı." "Sizin gibi zengin biri için," Aras güldü. "Ben zengin bir eve değil, zengin bir aileye misafir olmak istiyorum. Hatırlarsan, zenginlik parayla ölçülmez." Elif gururla gülümsedi. Öğrencisi dersini iyi öğrenmişti. Cumartesi günü geldiğinde Aras, şoförüne Elif'in adresini verdi. Limuzin, İstanbul'un kenar mahallelerinden birine doğru ilerledi. Bölge, Aras'ın alıştığı lüks semtlerden çok farklıydı. Binalar eski, sokaklar dardı. Ama her yerde bir yaşam enerjisi hissediliyordu. Sokakta oynayan çocuklar, çamaşır asan kadınlar, sohbet eden yaşlı adamlar. Limuzin mütevazı bir apartmanın önünde durduğunda Aras dışarı çıktı. Elinde çiçekler ve hediye paketleri vardı. Binanın 4. katına çıkıp kapıyı çaldı. Kapıyı Aylin açtı. Yüzünde şaşkın bir ifade vardı. "Tekin Bey, hoş geldiniz. Biz sizi akşama doğru bekliyorduk. Hazırlıklarımız henüz tam değil." "Hiç sorun değil Aylin Hanım," dedi Aras gülümseyerek. "Ben erken gelmek istedim. Umarım rahatsız etmiyorumdur." "Ne rahatsızlığı, buyurun lütfen." Aras içeri girdi. Ev küçüktü ama tertemiz ve sıcacıktı. Duvarlarda aile fotoğrafları asılıydı. Raflar kitaplarla doluydu. Ev, sevgi dolu bir yuva olduğunu her haliyle belli ediyordu. Oturma odasında bir tekerlekli sandalyede oturan bir adam vardı. Elif babasının yanında duruyordu. "Baba, bu Aras amca," dedi Elif. "Sana bahsettiğim kişi." Adam tekerlekli sandalyesini Aras'a doğru çevirdi. "Hoş geldiniz Tekin Bey. Ben Murat Sönmez." Aras elini uzattı.
Tanıştığımıza çok memnun oldum Murat Bey. Kızınızla tanışmak benim için büyük bir şans oldu. Murat gülümsedi. Bizim için de sizinle tanışmak büyük bir onur. Elif ve Aylin sürekli sizden bahsediyor. Hayatımızı değiştirdiniz. Hayır, dedi Aras içtenlikle. Kızınız benim hayatımı değiştirdi. Aras getirdiği hediyeleri uzattı. Bunlar sizin için küçük birer armağan. Aylin hediyeleri açtığında gözleri doldu. Paketlerden birinde şık bir çay takımı, diğerinde ise Murat için yeni bir takım elbise vardı. Çok teşekkür ederiz Tekin Bey, dedi Aylin. Ama bunlar çok pahalı hediyeler. Lütfen bana Aras deyin. Ve bu hediyeler, sizin ailenizin bana verdiği hediyenin yanında hiçbir şey değil. Elif üçüncü paketi açtı ve içinden son model bir dizüstü bilgisayar çıktı. Bu benim için mi? Evet, dedi Aras. Artık kütüphaneye gitmek için o kadar yol yürümek zorunda kalmayacaksın. Evden de rahatça çalışabilirsin. Elif heyecanla Aras'a sarıldı. Çok teşekkür ederim. Bu sıcak karşılama Aras'ı derinden etkilemişti. Hayatı boyunca lüks içinde yaşamış, sayısız pahalı hediye almış ve vermişti. Ancak hiçbiri bu kadar içten bir teşekkürle karşılanmamıştı. Akşam yemeği sırasında Murat, Aras'a kaza geçirmeden önceki hayatını anlattı. Bir inşaat mühendisiydi ve çalıştığı projede güvenlik önlemlerinin yetersizliği nedeniyle yüksekten düşmüştü. Şirket sorumluluğu üstlenmeyi reddetmiş ve Murat hem işini hem de yürüme yeteneğini kaybetmişti. O günden beri hayatımız çok zorlaştı, dedi Murat. Ama Aylin ve Elif umutlarını asla kaybetmedi. Onlar benim kahramanlarım. Aras dikkatle dinliyordu. Hangi şirkette çalışıyordunuz? Zirve İnşaat, dedi Murat. Büyük bir şirketti ama güvenlik standartları konusunda çok ihmalkarlardı. Aras'ın yüzü ciddileşti. Zirve İnşaat mı? Onları tanıyorum. Hatta birkaç yıl önce bir projede ortaklık yapmıştık. Murat rahatsız oldu. Özür dilerim, bunu bilmiyordum. Hayır, özür dilemesi gereken benim, dedi Aras. O zamanlar iş ortaklarımın nasıl çalıştığını hiç umursamazdım. Benim için sadece kar önemliydi. Ama artık değil. Yemekten sonra Aras ve Murat balkonda çay içerken, Aras ona bir teklifte bulundu. Murat Bey, şirketimde yeni bir departman kuruyorum. İş güvenliği ve sosyal sorumluluk departmanı. Bir mühendis olarak tecrübeniz ve yaşadıklarınızdan sonraki bakış açınız bizim için çok değerli olabilir. Bizimle çalışmak ister misiniz? Murat şaşkınlıkla Aras'a baktı. Ben mi? Ama ben. Ben artık tekerlekli sandalyedeyim. Ve beyninizle tecrübeniz sapasağlam. Evden çalışabilirsiniz. Gerektiğinde toplantılara katılmanız için size özel bir şirket aracı tahsis ederiz. Modern teknoloji, fiziksel engelleri aşmamızı sağlıyor, değil mi? Murat'ın gözleri doldu. Ben ne diyeceğimi bilemiyorum. Sadece evet deyin, dedi Aras gülümseyerek. Aileniz zaten şirketimin en değerli parçası haline geldi. Siz de aramıza katılın. Murat, Aras'ın elini sıktı. Evet, büyük bir memnuniyetle. İçeriden Elif'in sesi duyuldu. Aras amca, gelin size bir şey göstereceğim. Aras ve Murat içeri girdiler. Elif yeni bilgisayarını kurmuş, ekranda bir web sayfası açmıştı. Bu benim blog sayfam, dedi heyecanla. Farklı dillerde ücretsiz eğitim materyalleri paylaşıyorum. Birçok çocuk beni takip ediyor ve benimle birlikte öğreniyorlar. Aras ekrana baktı. Blog profesyonelce tasarlanmıştı ve Elif'in yazdığı dersler son derece detaylıydı. Bu inanılmaz Elif. Ne zamandan beri yapıyorsun bunu? 2 yıldır. Ama şimdi yeni bilgisayarımla çok daha hızlı ve verimli çalışabileceğim. Aras düşüncelere daldı. Elif, seninle bir iş fikrimi paylaşmak istiyorum. Tekin Teknoloji olarak çocuklar için çok dilli bir online eğitim platformu geliştirmeyi düşünüyoruz. Senin de bu projede danışman olarak yer almanı isterim. Elbette okul dışındaki zamanlarında ve sana uygun olduğunda. Elif'in gözleri büyüdü. Gerçekten mi? Bu harika olurdu. O gece Aras evine dönerken hayatında hiç olmadığı kadar mutlu ve huzurluydu. Zenginliği ve gücü her zaman vardı. Ama şimdi gerçek bir amacı vardı. İnsanların hayatına dokunmak, fırsat eşitliği yaratmak ve belki de en önemlisi, kendisi gibi kibirli zenginlere gerçek zenginliğin ne olduğunu göstermek. Arabasındayken telefonunu çıkarıp asistanı Caner'i aradı. Caner, yarın sabah ilk işin Zirve İnşaat hakkında tüm bilgileri toplamak olsun. Mali durumları, projeleri, yönetim kadrosu, her şeyi öğrenmek istiyorum. Elbette efendim. Yeni bir iş ortaklığı mı düşünüyorsunuz? Aras gülümsedi.
Hayır Caner, bir satın alma düşünüyorum. Ertesi gün Aras ofisine her zamankinden erken geldi. Masasında zirve inşaat hakkındaki tüm dosyalar hazırdı. Şirket ciddi bir mali krizdeydi ve hisselerinin değeri hızla düşüyordu. Güvenlik ihlalleri ve işçi hakları ihlalleriyle ilgili açılmış çok sayıda dava vardı. Caner ofise girdi. "Günaydın efendim. Zirve İnşaat'ın CEO'su Hakan Bey ile bir görüşme ayarladım. Öğleden sonra saat 2'de sizi bekliyor olacak." "Teşekkürler Caner. Ama görüşmeyi burada yapmayacağız. Ben onun ofisine gideceğim." Caner şaşırdı. "Siz mi onun ofisine gideceksiniz?" "Ama efendim, protokol gereği." Aras güldü. "Eski Aras olsaydım haklıydın. Ama artık ben farklı bir insanım. Hem o adamın ofisini, çalışanlarına nasıl davrandığını, çalışma koşullarını kendi gözlerimle görmek istiyorum." Öğleden sonra Aras, Zirve İnşaat'ın merkez binasına vardı. Bina eski ve bakımsızdı. Güvenlik önlemleri yetersizdi. Resepsiyondaki genç kadın Aras Tekin'i görünce şaşkınlıkla ayağa fırladı. "Tekin Bey, hoş geldiniz. Hakan Bey sizi bekliyordu." Aras asansöre binmeden önce resepsiyon görevlisine sordu. "Burada çalışmaktan memnun musunuz?" Genç kadın, tedirgin bir şekilde etrafına bakındı. İyidir efendim. Dürüst olabilirsiniz. Konuştuğumuz aramızda kalacak." Kadın sesini alçalttı. "Açıkçası koşullar çok zor. Maaşlarımız düşük, fazla mesailerimiz ödenmiyor ve sürekli işten çıkarılma korkusuyla yaşıyoruz." Aras başını salladı. "Anlıyorum. Dürüstlüğünüz için teşekkür ederim." Hakan Gürsoy'un ofisi binanın en üst katındaydı. Aras içeri girdiğinde 50'li yaşlarda, kilolu ve sürekli terleyen bir adam onu karşıladı. "Aras Bey, ne büyük bir sürpriz. Şahsen gelmeniz bizi onurlandırdı." Aras nazikçe elini sıktı. "Merhaba Hakan Bey. Konuşmamız gerektiğini düşündüm." Tabii. Buyurun oturun lütfen. Ne ikram edelim? Viski, konyak?" "Sadece bir su, teşekkürler." Hakan şaşırdı ama sekreterini arayıp bir bardak su getirmesini söyledi. Sizi hangi rüzgar attı buralara? Yeni bir proje ortaklığı mı düşünüyorsunuz?" Aras doğrudan konuya girdi. "Zirve İnşaat'ı satın almak istiyorum." Hakan'ın yüzündeki sahte gülümseme dondu. "Ne? Ama neden? Biz rakip bile değiliz. Farklı sektörlerdeyiz." "Doğru. Ama portföyümü çeşitlendirmek istiyorum ve bazı kişisel nedenlerim var." "Kişisel nedenler mi?" Aras öne doğru eğildi. "Murat Sönmez'i hatırlıyor musunuz?" Hakan'ın beti benzi attı. "Murat Sönmez? Hayır, sanmıyorum. 5 yıl önce şantiyenizde kaza geçiren mühendis. Tekerlekli sandalyeye mahkum oldu. Şirketiniz tazminat ödemeyi reddetmişti." Hakan rahatsızca yerinde kımıldadı. "Ah, evet, şimdi hatırladım. Ama o dava kapandı. Mahkeme lehimize karar verdi. Çünkü iyi avukatlarınız vardı. Ama şimdi o ailenin de çok iyi bir avukatı var. Ben." Hakan'ın yüzü öfkeyle kızardı. "Ne demek istiyorsunuz?" "Şirketinizi satın alacağım Hakan Bey. Ve ilk işim, geçmişte mağdur ettiğiniz tüm işçilere ve ailelerine hak ettikleri tazminatları ödemek olacak. İkinci işim ise, şirketi baştan aşağı yeniden yapılandırmak, güvenlik standartlarını en üst seviyeye çıkarmak ve çalışma koşullarını iyileştirmek." Hakan öfkeyle ayağa kalktı. "Bu bir tehdit mi? Ben bu şirketi satmıyorum." Aras sakince gülümsedi. "Satacaksınız Hakan Bey. Çünkü mali durumunuz berbat ve hisseleriniz sürekli değer kaybediyor. Yarın Tekin Teknoloji olarak halka açık hisselerinizin büyük bir bölümünü satın alacağımızı borsaya bildireceğim. Bu duyuru hisselerinizin değerini kısa süreliğine artıracaktır. Eğer teklifimi şimdi kabul etmezseniz, bu değer artışından faydalanamayacaksınız." Hakan çaresizce Aras'a baktı. "Neden yapıyorsunuz bunu? Bunlar sizin daha önce hiç umursamadığınız konulardı." "Haklısın," dedi Aras ayağa kalkarak. "Eski Aras umursamazdı ama küçük bir kız bana gerçek zenginliğin ne olduğunu öğretti. Ve şimdi bu bilgeliği herkesle paylaşmak istiyorum." Hakan giden Aras'ın arkasından baktı. "Bu delilik, başaramayacaksınız." Aras kapıda durup gülümsedi. "Göreceğiz Hakan Bey. Teklifimi düşünün. Yarına kadar vaktiniz var." Ofisten çıkarken Aras kendini hafiflemiş ve güçlü hissediyordu. 3 ay önce Zirve İnşaat gibi bir şirketi satın almak, sadece daha fazla para kazanmak anlamına gelirdi. Şimdi ise amaç tamamen farklıydı. İnsanların hayatını iyileştirmek, adaleti sağlamak ve belki de en önemlisi, kendi geçmişindeki hataları telafi etmek. Akşam evine döndüğünde, o eski parşömeni çıkarıp tekrar okudu.
Artık her bir kelimeyi anlayabiliyordu. Sadece farklı dillerdeki kelimeleri değil, onların ardındaki o derin anlamı da. Gerçek zenginlik, başkalarının ruhundaki zenginliği görebilmektir. Parşömeni özenle yerine koydu ve pencereden İstanbul'un ışıklarına baktı. Şehir her zamanki gibiydi ama kendisi tamamen değişmişti. 6 ay sonra, Aras Tekin'in yaşadığı değişim tüm İstanbul'da konuşuluyordu. Bir zamanların acımasız iş insanı, şimdi sosyal sorumluluk projelerinin öncüsü, iş etiğinin savunucusu ve eğitim reformunun en büyük destekçisi olarak anılıyordu. Zirve İnşaat, artık Tekin İnşaat olarak sektördeki en güvenli ve en adil çalışma koşullarına sahip şirket haline gelmişti. Murat Sönmez, şirketin iş güvenliği ve çalışan hakları departmanının başına geçmiş ve projelerinde büyük başarılara imza atıyordu. Aras, Boğaz manzaralı ofisinde Elif'le birlikte oturuyordu. Artık haftada 3 gün değil, neredeyse her gün buluşuyorlardı. Elif okuldan sonra Aras'ın ofisine geliyor, hem Arapça derslerine devam ediyor, hem de Tekin Eğitim Platformu'nun geliştirilmesine katkıda bulunuyordu. "Bu harika görünüyor," dedi Aras, bilgisayar ekranındaki eğitim platformunun son tasarımını incelerken. "Arayüz çok kullanıcı dostu olmuş." Elif gülümsedi. "Teşekkürler, çocukların rahatça kullanabilecekleri bir sistem olmasını istedim ve gördüğünüz gibi 10 farklı dilde erişilebilir durumda." 10 mu? Son toplantıda 7 dil üzerinde anlaşmıştık. "Biraz fazladan çalıştım," dedi Elif utangaç bir şekilde. "Japonca, Rusça ve Korece çevirileri de ekledim. Asya pazarı için önemli olabilir diye düşündüm." Aras hayretle başını salladı. "Sen inanılmazsın Elif. Bazen 13 yaşında bir çocuk olduğunu unutuyorum." 12,5 diye düzeltti Elif şakacı bir tavırla. Aras güldü. "Doğru, 12,5. Ama zihin yaşın en az 40. Caner içeri girdi. Yüzünde ciddi bir ifade vardı. "Efendim, bir sorun var. Turgut Eralp arıyor. Acilen görüşmek istiyormuş." Aras kaşlarını çattı. Turgut Eralp, Tekin Teknoloji'nin en büyük rakiplerinden birinin CEO'suydu ve aralarında her zaman kıyasıya bir rekabet vardı. "Ne istiyormuş?" Söylemedi ama çok önemli olduğunu belirtti. Aras düşündü. "Peki, toplantı odasını al. 10 dakika içinde orada olacağım." Caner çıktıktan sonra Aras, Elif'e döndü. "Kusura bakma, bu görüşme önemli görünüyor. Yarın devam ederiz." Elif başını salladı. "Sorun değil Aras amca, ben de artık eve gitmeliyim zaten. Annem bugün erken gelecekti, babamla doktora gidecekler." "Babanın tedavisi nasıl gidiyor?" "Çok iyi. Fizik tedavi sayesinde kollarında çok daha fazla güç var artık ve yeni tekerlekli sandalyesi hayatını çok kolaylaştırdı." Aras memnuniyetle gülümsedi. Murat'ın yeni tekerlekli sandalyesi en son teknoloji ürünüydü ve Aras'ın özel siparişiyle yapılmıştı. "Harika. Hafta sonu yemeğimiz hala geçerli değil mi?" "Tabii ki. Annem sizin en sevdiğiniz mantıyı yapacak." Aras, Elif'i uğurladıktan sonra toplantı odasına gitti. Turgut Eralp camdan dışarı bakıyordu. 60'lı yaşlarında, keskin bakışlı, sert mizaçlı bir adamdı. "Turgut Bey, hoş geldiniz," dedi Aras elini uzatarak. Turgut soğuk bir şekilde elini sıktı. "Teşekkürler Aras Bey. Vaktinizi aldığım için özür dilerim ama bu görüşme gerçekten önemliydi." "Buyurun, oturun. Ne ikram edelim?" "Bir şey istemiyorum, teşekkürler. Doğrudan konuya girmek istiyorum." Aras merakla karşısındaki adama baktı. Yıllardır rakiptiler ve aralarında hiçbir zaman dostluk olmamıştı. "Sizi dinliyorum." Turgut derin bir nefes aldı. "Son aylarda şirketinizde ve sizde olan değişiklikleri yakından takip ediyorum. Sosyal sorumluluk projeleriniz, eğitim programlarınız, iş etiği üzerine yaptığınız konuşmalar, bunların hepsi çok etkileyici." Aras şaşırmıştı. Turgut Eralp'ten bir övgü duymayı beklemiyordu. "Teşekkür ederim ama beni asıl buraya getiren şey kişisel bir konu." Turgut'un sesi değişmişti. Daha yumuşak, daha kırılgandı. "Torunum Duru 10 yaşında ve otizmli. Son zamanlarda çok zorlanıyor. Özellikle okulda. Öğretmenleri ne yapacaklarını bilmiyor, arkadaşları onu dışlıyor." Aras dikkatle dinliyordu. Bu güçlü, sert iş adamının kırılgan yanını ilk kez görüyordu. "Çok üzüldüm Turgut Bey ama ben nasıl yardımcı olabilirim?" "Geçen hafta bir haberde okudum. Tekin Eğitim Vakfı, özel ihtiyaçları olan çocuklar için bir program başlatmış.
Özel eğitmenler, kişiselleştirilmiş eğitim planları ve programın bir parçası olarak çok dilli bir dijital platform. Aras başını salladı. Evet, doğru. Tekin Eğitim Platformu, her çocuğun kendi hızında ve kendi tarzında öğrenebilmesi için tasarlandı. Özel ihtiyaçları olan çocuklar için de özel modüller geliştirdik. İşte bu yüzden buradayım, dedi Turgut. Duru için bu programa başvurmak istiyorum. Biliyorum, biz rakibiz ve geçmişte aramızda ciddi gerginlikler yaşandı. Ama bu iş değil, bu kişisel, torunumun geleceği söz konusu. Aras'ın yüzünde içten bir tebessüm belirdi. Turgut Bey, iş ve aile ayrı konulardır. Elbette Duru programımıza katılabilir. Hatta isterse onun için özel bir mentorluk programı da düzenleyebiliriz. Turgut'un gözleri doldu. Teşekkür ederim. Bunu beklemiyordum. Şaşırmayın, dedi Aras. Ben de son aylarda çok değiştim. Küçük bir kız bana hayatın gerçek değerlerini öğretti. Evet, duydum. Bir temizlikçi kadının kızı mıymış? Elif, dedi Aras gururla. 11 dil biliyor ve benim bütün hayatımı değiştirdi. Turgut ilgiyle öne eğildi. Bu kız hakkında çok şey duydum. Gerçekten o kadar olağanüstü. Biri mi? Kesinlikle ve bizim eğitim platformumuzun geliştirilmesinde en büyük rolü o oynuyor. Belki de Duru ile Elif'i tanıştırmalıyız. İkisinin de birbirinden öğreneceği çok şey olabilir. Turgut başını salladı. Bu harika olurdu. Duru dillere çok meraklıdır. Özellikle İngilizce ve Fransızcaya. İki adam, bir zamanların amansız rakipleri, şimdi ortak bir amaç uğruna birleşmişlerdi. Çocukların geleceği. Görüşme bittiğinde Turgut ayağa kalktı ve Aras'ın elini bu kez içtenlikle sıktı. Bugün buraya gelirken çok tedirgindim. Ama şimdi umut doluyum. Teşekkür ederim Aras Bey. Rica ederim Turgut Bey. Duru için elimden gelen her şeyi yapacağım. Turgut gittikten sonra Aras pencerenin önünde durup İstanbul'a baktı. Hayatı ne kadar da değişmişti. 6 ay önce Turgut Eralp gibi bir rakip ondan yardım isteseydi, muhtemelen bu durumu bir zayıflık olarak görür ve onu alt etmek için kullanırdı. Şimdi ise tek düşündüğü, küçük bir kızın geleceğiydi. Telefonunu çıkarıp Elif'i aradı. "Merhaba Aras amca," dedi Elif'in neşeli sesi. "Merhaba Elif, senden bir ricam olacak. Otizmli çocuklar için olan eğitim programımızı biraz daha geliştirmemiz gerekiyor. Yarın okul çıkışı bu konuyu detaylıca konuşabilir miyiz?" "Tabii ki. Zaten bu konuda bazı fikirlerim vardı. Otizmli çocuklar için çok dilli bir yaklaşım, iletişim becerilerini geliştirmede çok etkili olabilir." Aras gülümsedi. "Sen her zaman bir adım öndesin değil mi? Yarın görüşürüz." Telefonu kapattıktan sonra masasına oturup günlüğünü açtı. Elif'le tanıştığı günden beri her gün düşüncelerini ve duygularını kaleme alıyordu. Bu, hayatındaki değişimi kaydetmenin ve belki de gelecekte başkalarına ilham vermenin bir yoluydu. "Bugün," diye yazmaya başladı. "Eski bir düşman, yeni bir dost oldu. Ve bir kez daha anladım ki, gerçek güç rekabette değil, işbirliğinde, üstünlükte değil, hizmette, kibirde değil, alçak gönüllülükte yatıyor." Ertesi gün Aras sabah erkenden uyandı ve her zamanki yürüyüşüne çıktı. Artık lüks spor salonlarında değil, Boğaz kıyısındaki halka açık parklarda egzersiz yapıyordu. Burada şehrin gerçek ritmini hissedebiliyordu. Balıkçılar, işe giden insanlar, okula koşturan çocuklar, yürüyüş sırasında telefonuna bir mesaj geldi. Asistanı Caner'dendi. "Efendim, Turgut Bey bu sabah bir basın toplantısı düzenledi. Eralp Holding ve Tekin Teknoloji arasında stratejik bir işbirliği yapıldığını duyurdu ve size övgüler yağdırdı. Borsa bu habere olumlu tepki verdi, hisselerimiz %7 değer kazandı." Aras gülümsedi. İş dünyasında da değişim rüzgarları esiyordu. Belki de diğer zengin ve güçlü insanlar da onun açtığı bu yolu takip edecekti. Belki de gerçek bir toplumsal dönüşüm mümkündü. Ofise vardığında Caner onu kapıda karşıladı. "Günaydın efendim. Günün programı hazır ve özel bir misafiriniz var." "Kim?" "İçeri girin de görün," dedi Caner gülümseyerek. Aras ofisine girdiğinde karşısında küçük bir kız çocuğu gördü. 10 yaşlarında, uzun sarı, saçlı, mavi gözlü bir kızdı. Yanında Turgut Eralp duruyordu. "Günaydın Aras Bey," dedi Turgut. "Tanıştırayım, torunum Duru." Aras kıza doğru eğilip gülümsedi. "Merhaba Duru, tanıştığımıza çok memnun oldum." Duru doğrudan Aras'ın gözlerine bakmadı. Biraz huzursuz görünüyordu ama hafifçe gülümsedi. "Merhaba," dedi sessizce.
Duru sabah erkenden kalktı ve sizi görmek için ısrar etti, dedi Turgut. Dün akşam ona sizden ve Tekin Eğitim Platformu'ndan bahsettim. Çok heyecanlandı. Aras memnuniyetle gülümsedi. Bu harika. Duru, bugün özel bir misafirimiz daha olacak. Elif adında bir kız. O da dillere çok meraklı, tıpkı senin gibi. Duru'nun yüzünde hafif bir ilgi ifadesi belirdi. Kaç dil? Biliyor? 11, dedi Aras. Duru'nun gözleri büyüdü. 11 mi? Bu çok fazla. Evet, öyle. Ve eminim seninle tanışmak için sabırsızlanıyordur. O sırada kapı çalındı ve Elif içeri girdi. Okul forması içinde, kolları her zamanki gibi kitaplarla doluydu. "Günaydın Aras amca," dedi neşeyle. Sonra Turgut ve Duru'yu fark etti. "Oo, özür dilerim, rahatsız ettim." Hayır," dedi Aras. "Gel Elif, tanışmanı istediğim biri var. Bu Duru, Turgut Bey'in torunu ve Turgut Bey, Eralp Holding'in CEO'su." Elif kibarca selam verdi. "Memnun oldum Turgut Bey ve merhaba Duru." Duru çekingen bir şekilde gülümsedi. "Merhaba." "Duru dillere çok ilgili," dedi Aras. "Özellikle İngilizce ve Fransızcaya." Elif'in yüzü aydınlandı. "Gerçekten mi? Bu harika. Ben de dilleri çok seviyorum." 11 dil biliyormuşsun," dedi Duru. Sesi biraz daha kendinden emindi. "Evet," dedi Elif. "Ama hepsi aynı seviyede değil. Bazılarında sadece temel düzeydeyim. Sen hangi dilleri biliyorsun?" "İngilizcem iyi, Fransızcam biraz," dedi Duru. Ve biraz da işaret dili." "İşaret dili mi?" dedi Elif heyecanla. "Bu çok etkileyici. Ben hiç bilmiyorum. Bana öğretir misin?" Duru'nun yüzü aydınlandı. İlk kez gerçekten gülümsedi. "Öğretebilirim. Evet." Aras ve Turgut, iki kızın aralarında hızla bir bağ kurduğunu görerek memnuniyetle gülümsediler. Turgut, Aras'a dönüp alçak sesle, "Haklıymışsın, Elif gerçekten olağanüstü bir çocuk," dedi. "Ve Duru da öyle görünüyor," dedi Aras. "Belki de en önemli görevimiz, bu çocukların potansiyellerini tam olarak gerçekleştirmelerine yardımcı olmaktır." İki adam, bir zamanların amansız rakipleri, şimdi ortak bir vizyon etrafında birleşmişlerdi. Ve bu vizyonun merkezinde iki küçük kız vardı. Biri 11 dil bilen bir dahi, diğeri kendi özel dünyasında yaşayan ama muhteşem yeteneklere sahip bir çocuk. Aras, Elif'i tanıdığı o ilk günü düşündü. Onu ve annesini nasıl da küçümsemişti. Şimdi ise bu küçük kız sadece onun hayatını değil, yüzlerce, hatta binlerce insanın hayatını değiştiriyordu. Gerçek zenginlik buydu işte. Bir çocuğun gülümsemesinde, bir ailenin mutluluğunda, bir toplumun ilerlemesinde yatan zenginlik. "Haydi," dedi Aras. "Hep beraber Tekin Eğitim Platformu'nun yeni versiyonunu inceleyelim. Duru'nun da fikirleri bizim için çok değerli olacaktır." 4 kişi büyük toplantı odasına geçtiler. Elif ve Duru yan yana oturmuş, heyecanla platformun arayüzünü inceliyorlardı. İki kız, iki farklı dünya ama ortak bir tutku ve gelecek için ortak bir umut taşıyorlardı. Ve Aras bu manzarayı izlerken hayatında ilk kez gerçekten bir fark yarattığını hissetti. Parası ve gücü her zaman vardı ama şimdi bir amacı vardı. Ve bu amaç her şeyden daha değerliydi. Bir yıl geçmişti ve Aras Tekin'in hayatı tanınmayacak kadar değişmişti. Bir zamanların acımasız iş adamı, şimdi Türkiye'nin en sevilen ve saygı duyulan iş insanlarından biri haline gelmişti. Tekin Eğitim Vakfı ülke genelinde binlerce çocuğa ulaşıyor. Tekin Eğitim Platformu ise 5 farklı ülkede kullanılıyordu. Tekin İnşaat, sektörün en güvenli ve etik şirketi olarak anılıyordu. Ve en önemlisi, Elif ve ailesi, Aras'ın hayatının ayrılmaz bir parçası olmuştu. O gün, Tekin Eğitim Vakfı'nın 1. yıl dönümü kutlaması vardı. İstanbul'un en prestijli otellerinden birinde düzenlenen etkinliğe iş dünyasından, siyasetten ve eğitim sektöründen yüzlerce önemli isim davetliydi. Ama Aras için en önemli konuklar Elif ve ailesiydi. Aras sahneye çıktığında salonda büyük bir alkış koptu. Artık 52 yaşındaydı ama çok daha genç ve enerjik görünüyordu. Gözlerindeki o eski keskin bakış gitmiş, yerini sıcak ve bilge bir ifade almıştı. "Değerli misafirler," diye başladı konuşmasına. "Bugün burada Tekin Eğitim Vakfı'nın 1. yılını kutlamak için toplanmış bulunuyoruz. 1 yıl önce bu vakfı kurarken amacımız basitti. Eğitimde fırsat eşitliği yaratmak ve her çocuğa, zengin ya da yoksul, potansiyelini gerçekleştirme şansı vermek. Bugün gururla söyleyebilirim ki bu yolda önemli adımlar attık." Aras, vakfın 1 yıl içinde neler başardığını anlattı.
1000'den fazla öğrenciye tam burs verilmiş, 50 okul yenilenmiş, 100'den fazla kütüphane kurulmuş ve Tekin Eğitim Platformu aracılığıyla 50.000'den fazla çocuğa ulaşılmıştı. Ama bu başarıların arkasında bir kahraman var, dedi Aras, sesi duyguyla titreyerek. Ve bu kahraman, bir yıl önce benim hayatımı değiştiren küçük bir kız, Elif Sönmez. Spot ışıkları Elif'i aydınlattı. Artık 13 yaşındaydı ve masada ailesiyle birlikte oturuyordu. Utangaç bir şekilde gülümsedi ve tüm salon onu alkışladı. Elif bana sadece bir dil öğretmedi, diye devam etti Aras. Bana insanlığı, alçak gönüllülüğü ve gerçek zenginliğin ne olduğunu öğretti. Ve bugün, bu sahnede, onun ve diğer tüm çocukların önünde söz veriyorum. Tekin Eğitim Vakfı, her çocuğun eğitim hakkını savunmaya ve desteklemeye devam edecek. Salon tekrar alkışlarla inledi. Aras konuşmasını bitirdikten sonra Elif'in masasına gidip yanına oturdu. "Nasıl buldun konuşmamı?" diye sordu. Genç kızın fikrini gerçekten önemseyerek. Elif gülümsedi. "Çok güzeldi Aras amca. Ama benden bu kadar çok bahsetmenize gerek yoktu. Sen sadece benim hayatımı değiştiren kişisin," dedi Aras içtenlikle. "Ve sadece benim değil, binlerce çocuğun hayatını değiştirdin." Aylin ve Murat da gururla gülümsüyorlardı. Aylin artık Tekin Teknoloji'nin çok dilli iletişim departmanının başındaydı ve işinde çok başarılıydı. Murat ise Tekin İnşaat'ın iş güvenliği ve sosyal sorumluluk direktörü olarak sektörde bir devrim yaratmıştı. "Sizin sayenizde Aras Bey," dedi Murat. "Bize bu fırsatı siz verdiniz." "Hayır," dedi Aras. "Siz kendi başarınızı kendiniz yarattınız. Ben sadece önünüzdeki engelleri kaldırdım. Yetenek ve çalışkanlık sizde her zaman vardı." O sırada Turgut Eralp ve torunu Duru da masaya yaklaştı. Duru artık 11 yaşındaydı ve Elif'in en yakın arkadaşlarından biri olmuştu. Otizmi hala vardı ama Tekin Eğitim Platformu'nun özel programı ve Elif'in arkadaşlığı sayesinde inanılmaz bir gelişme göstermişti. "Tebrikler Aras Bey," dedi Turgut elini sıkarak. "Muhteşem bir konuşmaydı ve muhteşem bir yıldı." "Teşekkürler Turgut Bey. Stratejik ortaklığımız da çok başarılı oldu. Son bir yılda Tekin Teknoloji ve Eralp Holding, eğitim teknolojileri alanında ortak projeler geliştirmişti. Bu işbirliği hem iş dünyasında hem de eğitim sektöründe büyük yankı uyandırmıştı." Elif, Duru'nun yanına oturdu ve hemen sohbete daldılar. İki kız son bir yılda çok yakın arkadaş olmuşlardı. Elif, Duru'ya diller öğretmiş, Duru ise Elif'e işaret dili ve otizmli çocukların dünyasını anlamayı öğretmişti. "Bugün kaç dil biliyorsun?" diye sordu Aras şakacı bir tavırla Duru'ya. Duru gülümsedi. 6. Türkçe, İngilizce, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca ve işaret dili. "Ama Elif kadar iyi değilim tabii." "Öyle deme," dedi Elif. "Sen, işaret dilinde benden çok daha iyisin. Ayrıca müzik dilinde de bir dehasın." Duru kızardı. Son bir yılda müziğe karşı olağanüstü bir yetenek geliştirmişti. Özellikle piyano çalmada çok başarılıydı ve duyduğu her melodiyi anında tekrarlayabiliyordu. Yemek sırasında Aras etrafına bakıp hayatındaki değişimi düşündü. Bir yıl önce bu salondaki çoğu insan ondan korkardı. Şimdi ise ona sevgi ve saygıyla bakıyorlardı. Bir yıl önce tek amacı daha fazla para kazanmaktı. Şimdi ise amacı insanların hayatını iyileştirmekti. Ve tüm bu değişim küçük bir kızın cesaretiyle başlamıştı. Yemekten sonra özel bir program vardı. Tekin Eğitim Vakfı'ndan burs alan öğrenciler kısa bir konser verecekti. Duru da piyano çalacaktı. Konser başlamadan önce Aras, Elif'i bir kenara çekti. "Seninle özel bir şey konuşmak istiyorum." "Tabii Aras amca, ne oldu?" Aras cebinden bir zarf çıkardı. "Bu senin için. Ama açmadan önce sana bir şey söylemek istiyorum. Biliyorsun, benim hiç çocuğum olmadı. Hiç evlenmedim. Hayatımı tamamen işime adadım. Ama son bir yılda seni tanıdıktan sonra hayatımda büyük bir boşluk olduğunu fark ettim. Ve sen o boşluğu doldurdun." Elif duygulanmıştı. "Aras amca, lütfen beni dinle. Ben, yaşlandığımda kurduğum tüm bu imparatorluğun kime kalacağını düşünmeye başladım. Ve cevap hep aynıydı. Sana. Senin sadece manevi kızım değil, aynı zamanda mirasçım olmanı istiyorum." Elif'in gözleri doldu. Ama ben sen sadece dünyanın en olağanüstü çocuğusun. Ve bu zarf benim resmi vasiyetnamem. Tüm varlığımın büyük bir kısmını sana bırakıyorum. Elbette reşit olana kadar ailenin kontrolünde olacak.
Ama 18 yaşına geldiğinde tüm bu imparatorluk senin olacak. Elif zarfı titreyen elleriyle aldı. Ben ne diyeceğimi bilemiyorum. Bir şey demene gerek yok. Sadece bilmeni istedim. Ve tabii ki bu planımı ailen de biliyor ve onaylıyor. Elif aniden Aras'a sarıldı. Teşekkür ederim Aras amca. Ama biliyorum sizin için önemli olan para değil. Sizin asıl mirasınız. Kurduğunuz bu vakıf, değiştirdiğiniz hayatlar. Ben de bu mirası en iyi şekilde devam ettireceğime söz veriyorum. Aras, gözleri dolu dolu genç kıza sarıldı. Biliyorum Elif, biliyorum. O sırada konser başlamak üzereydi. Aras ve Elif yerlerine döndüler. Sahneye önce vakıftan burs alan çocuklardan oluşan bir koro çıktı ve farklı dillerde şarkılar söyledi. Ardından farklı enstrümanlar çalan öğrenciler performanslarını sergiledi. Son olarak Duru sahneye çıktı ve piyanonun başına geçti. "Bu parçayı en iyi arkadaşım Elif için çalacağım," dedi mikrofona. "O bana dillerin dünyasını açtı, ben de ona müziğin dilini açmak istiyorum." Duru, Beethoven'ın Ay Işığı sonatını çalmaya başladı. Salondaki herkes bu küçük kızın inanılmaz yeteneği karşısında büyülenmişti. Parmaklarının tuşlar üzerindeki dansı, ruhunun derinliklerinden gelen bir ifadeydi. Elif, gözyaşları içinde arkadaşını izliyordu. Aras ise kızı da gururla izliyordu. Konser bittiğinde salondaki herkes ayaktaydı. Aras, Turgut'a dönüp alçak sesle, "Torunun gerçek bir yetenek," dedi. "Senin manevi kızın da öyle," dedi Turgut. "İki olağanüstü çocuk, iki farklı dünya ama ortak bir dil bulmuşlar. Dostluk ve anlayış dili." Aras başını salladı. "Ve belki de dünyayı değiştirecek olan da bu dildir." Gece ilerledikçe davetliler gruplar halinde sohbet ediyordu. İş insanları, politikacılar, eğitimciler, hepsi Tekin Eğitim Vakfı'nın başarısını ve Aras'ın inanılmaz değişimini konuşuyordu. Ama Aras için en önemli an, Elif, Duru ve diğer çocukların kahkahalarını duymaktı. İşte gerçek başarı buydu. Gelecek nesillere umut vermek. Gece sonunda davetliler yavaş yavaş ayrılmaya başladı. Aras, Elif ve ailesini lüks aracıyla evlerine bırakmayı teklif etti. "Hayır, teşekkürler," dedi Murat gülümseyerek. "Bu gece yürüyerek dönmek istiyoruz. Hava çok güzel ve evimiz de pek uzak değil." Aras başını salladı. Demir ailesi, Elif'in eğitimi için artık daha merkezi bir semte taşınmıştı. Aras onlara bir ev almak istemişti ama Murat ve Aylin bunu kibarca reddetmişti. "Biz kendi evimizi kendimiz alırız," demişti Murat gururla. "Siz sadece bize fırsat verdiniz, bu yeter." "Peki, yarın görüşürüz o zaman," dedi Aras. "Elif, Arapça dersimiz hala geçerli değil mi?" "Tabii ki Aras amca," dedi Elif gülümseyerek. "Artık çok iyi oldunuz. Yakında benden daha iyi konuşacaksınız." Aras güldü. "Hiç sanmıyorum. Sen doğal bir yeteneksin. Ben ise sadece çalışkan bir öğrenciyim." Vedalaşmaların ardından Aras kendi arabasına bindi ve şoförüne eve gitmesini söyledi. Yol boyunca bir yıl içinde hayatının nasıl da kökten değiştiğini düşündü. Eskiden böyle gecelerden sonra evine hep yapayalnız dönerdi. Şimdi ise kalbi sevgi ve mutlulukla doluydu. Eskiden başarıyı para ve güçle ölçerdi. Şimdi ise başarının ölçüsü kaç kişinin hayatına dokunabildiğiydi. Eve vardığında şoförüne teşekkür edip içeri girdi. Büyük ve lüks, evinde eski bir alışkanlıkla çalışma odasına yöneldi. Masasının üzerinde bir yıl önce Elif'in çözdüğü o eski parşömen duruyordu. Onu eline alıp tekrar okudu. "Gerçek zenginlik maddi varlıklarla ölçülmez. Gerçek zenginlik, her ruhta saklı olan değeri görebilme yeteneğidir. Kendilerini sahip oldukları şeylerle üstün görenler, aslında herkesten daha fakirdir." Bu sözler bir yıl önce onu derinden sarsmıştı. Şimdi ise bu sözleri sadece anlamakla kalmıyor, onları yaşıyordu. Parşömeni özenle yerine koydu ve penceresinden İstanbul'un ışıklarına baktı. Şehir her zamanki gibi canlı ve hareketliydi. Ama şimdi onun için bambaşka bir anlam taşıyordu. Bu şehir artık sadece iş ve para demek değildi. Umut, değişim ve gelecek demekti. Yatmadan önce her zamanki gibi günlüğüne yazdı. "Bugün Tekin Eğitim Vakfı'nın 1. yılını kutladık. Bir yıl içinde binlerce hayata dokunduk, binlerce çocuğa umut olduk. Ama en önemlisi, ben de değiştim. Bir zamanlar kibirli ve acımasız bir adamdım. Şimdi her gün öğrenen, her gün büyüyen bir öğrenciyim. Ve tüm bunların başlangıcı küçük bir kızın cesareti oldu. Elif.
Sen sadece 11 dil öğrenmedin. Aynı zamanda bana en evrensel dili öğrettin. Sevgi ve anlayış dilini. Teşekkür ederim. Günlüğünü kapattı ve yatağına uzandı. Yarın yeni bir gün, yeni fırsatlar ve belki de yeni dersler getirecekti. Ve o, öğrenmeye ve büyümeye her zamankinden daha hazırdı. Sabah uyandığında Aras telefonunu kontrol etti. Elif'ten bir mesaj vardı. Günaydın Aras amca. Bugün okul çıkışı Tekin Eğitim Platformu'nun yeni dil modülü üzerinde çalışmak istiyorum. Aklımda harika fikirler var. Ve tabii ki Arapça dersiniz de olacak. İyi günler dilerim. Aras gülümsedi. Elif'in enerjisi ve tutkusu bulaşıcıydı. Hemen cevap yazdı. Günaydın Elif. Fikirlerini duymak için sabırsızlanıyorum. Bugün harika bir gün olacak. Kahvaltısını yaparken günün programını gözden geçirdi. Öğleden önce yönetim kurulu toplantısı, öğlen eğitim, bakanı ile bir görüşme, öğleden sonra Elif ile çalışma ve Arapça dersi, akşam ise yeni bir kütüphanenin açılış töreni. Yoğun bir gün olacaktı ama her anından keyif alıyordu. Eskiden günleri stres ve gerginlikle geçerdi. Şimdi ise her gün yeni bir fırsat, yeni bir öğrenme deneyimiydi. Ve tüm bu değişim, bir çocuğun gözlerindeki zekayı ve kalbindeki bilgeliği görebilmesiyle başlamıştı. Aras evden çıkarken İstanbul'un güneşli gökyüzüne baktı ve derin bir nefes aldı. "Teşekkürler Elif," diye mırıldandı kendi kendine. "Sen sadece 11 dil konuşmuyorsun. Sen aynı zamanda hayatları değiştiriyorsun." Ve bu gerçek bir dehanın gücüydü. Sadece bilgi değil, bilgelik, sadece zeka değil, merhamet, sadece başarı değil, anlam yaratmak. Elif'in öğrettiği en önemli ders buydu ve Aras Tekin, hayatının geri kalanını bu dersi yaşayarak ve yayarak geçirmeye kararlıydı. 2 yıl daha geçmişti. Aras Tekin artık Türkiye'nin en saygın iş insanlarından biri olarak tanınıyordu. Tekin Eğitim Vakfı, uluslararası alanda faaliyet gösteren, 10 ülkede ofisi bulunan dev bir organizasyon haline gelmişti. Tekin Eğitim Platformu dünya genelinde 5 milyon çocuk tarafından kullanılıyor, 17 farklı dilde eğitim imkanı sunuyordu. Ve Elif, artık 15 yaşında olağanüstü bir genç kadın olarak bu başarının tam merkezinde yer alıyordu. O gün Aras'ın ofisinde önemli bir toplantı vardı. Masanın etrafında Elif, Aylin, Murat, Turgut Eralp ve torunu Duru oturuyordu. Ayrıca Amerika'dan gelen önemli bir misafir de vardı. Sarah Johnson, Dünya Eğitim Konseyi'nin başkanı. Tekin Eğitim Platformu'nun başarısı gerçekten baş döndürücü, dedi Sarah, ekrandaki grafikleri incelerken. 3 yıl gibi kısa bir sürede 5 milyon kullanıcıya ulaşmak inanılmaz bir başarı. Aras gülümsedi. Teşekkür ederim Sarah Hanım ama tüm övgüyü Elif hak ediyor. O, bu platformun gerçek mimarıdır. Elif mütevazı bir şekilde başını eğdi. Son 2 yılda sadece fiziksel olarak değil, entelektüel olarak da çok büyümüştü. Artık 11 değil, 15 dil biliyordu ve Tekin Eğitim Platformu'nun tüm içerik stratejisini o yönetiyordu. Elif, platformun başarısının sırrı nedir sence? Diye sordu Sarah. Elif düşünceli bir şekilde cevap verdi. Sanırım en önemli faktör, her çocuğun kendi hızında ve kendi tarzında öğrenmesine olanak tanımamız. Geleneksel eğitim sistemleri genellikle tek tip bir yaklaşım benimser ve bu, farklı öğrenme stillerine sahip çocukları sistemin dışında bırakır. Bizim platformumuz ise her çocuğun benzersiz olduğunu kabul eder ve ona göre kendini adapte eder. Sara etkilenmişti. 15 yaşında bir genç kızdan böyle derin bir analiz, gerçekten olağanüstüsün Elif. Teşekkür ederim, dedi Elif. Ama ben sadece kendi deneyimlerimden öğrendiklerimi aktarıyorum. Bizim gibi mütevazı ailelerden gelen çocuklar eğitim sisteminde genellikle zorlanır. Özellikle dil engeli olanlar. Ben şanslıydım, dillere karşı doğal bir yeteneğim vardı. Ama birçok arkadaşım bu kadar şanslı değildi. Sarah başını salladı. İşte tam da bu yüzden buradayım. Dünya Eğitim Konseyi olarak Tekin Eğitim Platformu'nu küresel bir standart haline getirmek istiyoruz. Dünyanın her yerindeki okullarda kullanılmasını sağlamak için kapsamlı bir program başlatmayı düşünüyoruz. Aras ve Elif birbirlerine baktılar. Gözlerinde büyük bir heyecan vardı. Bu, 3 yıl önce hayal bile edemeyecekleri bir başarıydı. Bu harika bir haber, dedi Aras. Elbette işbirliği yapmaktan büyük mutluluk duyarız. Ama bir şartımız var, diye ekledi Elif. Platform, ekonomik durumu ne olursa olsun tüm çocuklara ücretsiz olarak sunulmalı.
Bu bizim en temel prensibimizdir. Sarah gülümsedi. İşte tam da bu yüzden sizinle çalışmak istiyoruz Elif. Konseyimiz de aynı prensibi paylaşıyor. Eğitim bir ayrıcalık değil, bir haktır. Toplantı devam ederken Turgut Eralp Aras'a bir not uzattı. Notta şöyle yazıyordu. Önemli bir konuda özel olarak görüşmemiz gerekiyor. Toplantıdan sonra vaktiniz var mı? Aras başıyla onayladı ve toplantıya odaklandı. Dünya Eğitim Konseyi ile yapılacak işbirliği, Tekin Eğitim Platformu'nu gerçek anlamda küresel bir güce dönüştürecekti. Bu, Elif'in vizyonunun tam anlamıyla gerçekleşmesi demekti. Toplantı bittiğinde, Sarah, Elif'i bir sonraki ay New York'ta düzenlenecek olan Dünya Eğitim Zirvesi'ne davet etti. Ana konuşmacı olmanızı istiyoruz Elif Hanım. Sizin hikayeniz ve vizyonunuz, dünya genelindeki tüm eğitimcilere ilham verecektir. Elif şaşkınlıkla Aras'a baktı. Aras gurur dolu bir gülümsemeyle başını salladı. Elbette kabul etmelisin Elif. Senin sesin, dünyanın duyması gereken bir ses. Teşekkür ederim, dedi Elif, Sarah'a dönerek. Bu benim için büyük bir onur. Memnuniyetle kabul ediyorum. Sarah gittikten sonra Aras, ofisinde Turgut Eralp ile baş başa kaldı. Turgut'un yüzü ciddiydi. "Ne oldu Turgut Bey?" diye sordu Aras. "Notunuzda önemli bir konudan bahsettiniz." Turgut derin bir nefes aldı. "Aras Bey, size biraz tuhaf gelecek ama hayatınız tehlikede olabilir." Aras şaşkınlıkla kaşlarını kaldırdı. "Ne? Ne demek istiyorsunuz?" "Son birkaç haftadır şirketimin güvenlik departmanı bazı şüpheli aktiviteler tespit etti. Sizin ve Elif'in etrafında dolaşan bazı kişiler, araştırdığımızda bu kişilerin Hakan Gürsoy ile bağlantılı olduğunu öğrendik." "Hakan Gürsoy mu? Zirve İnşaat'ın eski sahibi olan?" "Evet. Biliyorsunuz, siz şirketini satın aldıktan sonra Hakan Bey iş dünyasından tamamen silindi. Ama görünüşe göre intikam peşinde olabilir. Özellikle de Tekin Eğitim Platformu'nun ve sizin artan başarınızla birlikte." Aras düşüncelere daldı. Zirve İnşaat'ı satın aldığında Hakan'ın itibarı ciddi şekilde zedelenmişti. Aras, şirketteki tüm usulsüzlükleri ve güvenlik ihlallerini ortaya çıkarmış, Hakan hakkında yasal işlemler başlatmıştı. Sonuç olarak Hakan tüm servetini kaybetmiş ve iş dünyasından dışlanmıştı. "Emin misiniz Turgut Bey? Yani Hakan Bey gerçekten böyle bir şey yapabilir mi?" "Kesin bir kanıtımız yok ama işaretler endişe verici. Ve size bir şey daha söylemeliyim. Sadece siz değil, Elif de tehlikede olabilir." Aras'ın yüzü solgunlaştı. "Elif mi? Ama neden? O sadece bir çocuk." "Çünkü herkes biliyor ki Elif sizin en zayıf noktanız. Ve yakında New York'ta olacak, uluslararası bir etkinlikte mükemmel bir hedef olabilir." Aras masasını yumrukladı. "Asla, Elif'in kılına bile zarar gelmesine izin vermem." "Sakin olun Aras Bey. Zaten gerekli önlemleri alıyoruz. Şirketimin en iyi güvenlik ekibi hem sizin hem de Elif'in korunması için görevlendirildi. Ve polise de gerekli bilgileri verdik." Aras derin bir nefes aldı. "Teşekkür ederim Turgut Bey, bu konuyu ciddiye aldığınız için. Ama Elif'e bir şey söylemeyelim lütfen. Onu endişelendirmek istemiyorum." "Elbette. Ama ekstra dikkatli olmalısınız." Turgut gittikten sonra Aras pencereden dışarı baktı. İstanbul her zamanki gibi canlı ve hareketliydi. Ama şimdi bu güzel şehirde bir tehlike gizleniyordu. Ve bu tehlike, onun için en değerli varlığı, Elif'i tehdit ediyordu. O gece Aras evine döndüğünde her zamankinden daha tedirgin hissediyordu. Turgut'un uyarısı zihninde dönüp duruyordu. Elif'in güvenliği için ne yapmalıydı? New York seyahatini iptal mi ettirmeliydi? Ama bu Elif için çok büyük bir fırsattı. Hayır, başka bir çözüm bulmalıydı. Telefonunu çıkarıp özel güvenlik şirketinin müdürünü aradı. "Ahmet Bey, size önemli bir görev vermek istiyorum. Elif Sönmez'in güvenliği için özel bir ekip kurmanızı istiyorum. 24 saat koruma, özellikle de New York seyahati sırasında." "Anlaşıldı Tekin Bey. En iyi ekibimizi görevlendireceğim." "Ve bir şey daha Ahmet Bey. Elif bundan haberdar olmamalı. Koruma çok dikkatli ve gizli bir şekilde yapılmalı." "Merak etmeyin efendim, profesyonel bir şekilde halledeceğiz." Telefonu kapattıktan sonra Aras, çalışma odasındaki eski parşömeni eline aldı. 3 yıl önce Elif bu parşömeni çözmüş ve onun hayatını değiştirmişti. Şimdi, o küçük kızı korumak, hayatının en önemli misyonu haline gelmişti. Günlüğünü açtı ve yazmaya başladı. "Bugün Dünya Eğitim Konseyi'nden harika bir teklif aldık.
Elif'in vizyonu artık küresel bir etki yaratacak. Ama aynı zamanda bir tehdit altında olduğumuzu öğrendim. Elif'in güvenliği için her şeyi yapmaya kararlıyım. O benim manevi kızım, geleceğim, mirasım ve onun başına bir şey gelmesine asla izin vermeyeceğim. Ertesi gün Aras ofisine her zamankinden erken geldi. Masasında Elif'in New York seyahati için hazırlanan tüm dokümanlar vardı. Programı inceledi. Konaklayacakları oteli, katılacakları etkinlikleri, her detayı güvenlik açısından gözden geçirdi. Caner içeri girdi. "Günaydın efendim. Güvenlik ekibi hazır. New York'ta ve burada Elif Hanım'ın her hareketini takip edecekler." "Teşekkürler Caner. Peki Hakan Gürsoy hakkında ne öğrenebildin?" "Son 3 aydır İstanbul'da değilmiş. Şu anda nerede olduğu bilinmiyor ama bazı kaynaklarımız onun Amerika'da olabileceğini söylüyor." Aras'ın yüzü gerildi. "Amerika'da mı? New York'ta olabilir mi?" "Kesin bir bilgi yok efendim. Ama araştırmaya devam ediyoruz." Aras düşüncelere daldı. Hakan gerçekten New York'ta olabilir miydi? Ve gerçekten Elif'e zarar vermeyi planlıyor olabilir miydi? Bu düşünce bile onun için dayanılmazdı. "Caner, ben de New York'a gideceğim. Elif'le birlikte." "Ama efendim, programınızda o hafta çok önemli toplantılar var. Yönetim kurulu, yatırımcılar. Hepsini ertele. Elif'in güvenliği şu anda benim tek önceliğim." Caner başını salladı. "Anlaşıldı efendim. Hemen gerekli düzenlemeleri yapıyorum." Öğleden sonra Elif, her zamanki gibi okul çıkışı ofise geldi. Yüzünde heyecanlı bir ifade vardı. "Aras amca, New York konuşmam için çalışmaya başladım. Eğitimde küresel eşitsizlikler ve bunları teknolojiyle nasıl aşabileceğimiz hakkında konuşacağım. Ne düşünüyorsun?" Aras gülümsemeye çalıştı ama endişesi gözlerinden okunuyordu. "Harika bir fikir Elif. Senin vizyonun her zaman çok geniş olmuştur." Elif, Aras'ın endişesini fark etti. "Bir şey mi oldu Aras amca? Endişeli görünüyorsun." Aras bir an düşündü. Elif'e gerçeği söylemeli miydi? Hayır, onu korkutmak istemiyordu. "Sadece biraz yorgunum Elif. Son zamanlarda çok çalıştım." "O zaman biraz dinlenmelisiniz," dedi Elif endişeyle. "Sağlığınız çok önemli." "Aslında," dedi Aras, aklına bir fikir gelmişti. "Belki de benim de biraz tatile ihtiyacım var. Ne dersin? New York'a seninle birlikte gelsem. Hem sana destek olurum, hem de biraz dinlenmiş olurum." Elif'in yüzü aydınlandı. "Bu harika olurdu Aras amca. Ama ya işleriniz? Biliyorum, o hafta çok önemli toplantılarınız var." "İş her zaman olur Elif. Ama senin bu önemli anını kaçırmak istemiyorum." Elif heyecanla Aras'a sarıldı. "Çok teşekkür ederim. New York'ta birlikte olacağımız için çok mutluyum." Aras, Elif'i sıkıca kucakladı. "Ben de Elif, ben de." O akşam Aras evine dönerken telefonuna bir mesaj geldi. Tanımadığı bir numaradandı. "Elif'i New York'a götürme. Yoksa sonuçları ağır olur." Aras'ın kalbi hızla çarpmaya başladı. Bu bir tehdit mesajıydı. Hemen arabayı kenara çekip güvenlik şirketini aradı. "Ahmet Bey, az önce telefonuma bir tehdit mesajı geldi. Numarayı takip edebilir misiniz?" "Hemen efendim. Mesajı bana iletin." Aras mesajı iletti ve beklemeye başladı. 10 dakika sonra Ahmet geri aradı. "Efendim, numara tek kullanımlık bir hattan gönderilmiş. İzini sürmek çok zor ama üzerinde çalışıyoruz." "Peki şimdi ne yapmalıyım? Elif'i New York'a götürmeli miyim?" "Güvenlik önlemlerimiz en üst düzeyde efendim. Aslında New York belki de şu anda en güvenli yer olabilir. Çünkü orada uluslararası güvenlik güçleri de olacak. Ama son karar sizin." Aras düşüncelere daldı. New York'tan vazgeçmek, Elif'in hayallerinden vazgeçmek demekti. Ama onu tehlikeye atmak. Hayır, buna asla izin veremezdi. "New York planı devam edecek," dedi sonunda. "Ama güvenlik önlemlerini 2 katına çıkarın. Ve Elif'in ailesi için de endişeleniyorum. Onlara da koruma sağlayın." "Anlaşıldı efendim. Hemen gerekeni yapacağım." Aras eve vardığında doğrudan çalışma odasına gitti ve pencereden dışarı baktı. İstanbul'un ışıkları her zamanki gibi parlıyordu. Ama şimdi bu ışıklar arasında bir tehlike gizleniyordu. Hakan Gürsoy intikam peşinde miydi? Ve eğer öyleyse ne kadar ileri gidebilirdi? Elif'i düşündü. Onun parlak zekasını, sıcak kalbini, sınırsız potansiyelini. Ona zarar gelmesine asla izin veremezdi. Ne pahasına olursa olsun onu koruyacaktı. Masasına oturdu ve bir karar verdi. New York'a gideceklerdi ama her an tetikte olacaktı. Ve eğer Hakan Gürsoy gerçekten oradaysa, bu sefer kaçmasına izin vermeyecekti.
Çünkü artık tehdit altında olan sadece kendisi değil, aynı zamanda Elif'ti. Onun manevi kızı, geleceği, dünyaya armağanı. Gece geç saatlerde Aras'ın telefonu çaldı. Arayan Turgut Eralp'ti. Aras Bey, özür dilerim bu geç saatte. Aradığım için ama çok önemli bir bilgi aldım. Hakan Gürsoy kesinlikle New York'ta. Ve görünüşe göre Dünya Eğitim Zirvesi hakkında ayrıntılı bilgi topluyor. Aras'ın sesi titredi. Emin misiniz? Evet. Güvenilir bir kaynaktan aldık. Elif'in konuşma yapacağı salona bile gitmiş. Aras derin bir nefes aldı. Teşekkürler Turgut Bey. Bu bilgi için New York planımız devam edecek ama ekstra önlemler alacağız. Dikkatli olun Aras Bey ve lütfen Duru'yu da düşünün. O ve Elif çok yakın arkadaşlar. Eğer Elif'e bir şey olursa, hiçbir şey olmayacak, dedi Aras kararlı bir sesle. Size söz veriyorum. Telefonu kapattıktan sonra Aras uzun süre uyanık kaldı. Tüm olasılıkları düşündü. Bir zamanlar paraya ve güce tapan, insanları küçümseyen biri olarak bir gün bir çocuğun güvenliği için her şeyi riske atacağını hiç düşünmezdi. Ama işte buradaydı. Gecenin bir yarısı, kalbi endişeyle dolu. Tek düşündüğü Elif'in güvenliğiydi. Ve bir gerçek daha vardı ki, kalbinin derinliklerinde biliyordu. Eğer Elif'e bir şey olursa, hayatının hiçbir anlamı kalmayacaktı. Çünkü bu küçük kız, onun ruhunu kurtarmıştı. Ona sadece 15 dil değil, en önemli dili öğretmişti. Sevgi ve merhamet dilini. Sabah olduğunda Aras yorgun ama kararlıydı. New York'a gideceklerdi ve her şeye hazırlıklı olacaklardı. Hakan Gürsoy eğer gerçekten tehlikeli bir şey planlıyorsa, büyük bir sürprizle karşılaşacaktı. Çünkü Aras Tekin artık sadece milyarder bir iş adamı değil, aynı zamanda bir babaydı. Ve hiçbir şey, bir babanın çocuğunu koruma içgüdüsünden daha güçlü değildi. New York şehri, Elif ve Aras'ı görkemli gökdelenleri ve hareketli caddeleriyle karşıladı. Manhattan'ın kalbindeki lüks otellerine yerleştikten sonra Aras, hemen güvenlik ekibiyle bir toplantı düzenledi. "Her şey hazır mı?" diye sordu ciddi bir ifadeyle. Güvenlik şefi Ali Bey başını salladı. "Evet efendim, otelin tüm girişleri kontrol altında. Konferans salonunun her noktasını inceledik. Elif Hanım'ın her anı koruma altında olacak." "Hakan Gürsoy hakkında yeni bir bilgi var mı?" "Şehirde olduğunu biliyoruz ama henüz kesin konumunu tespit edemedik. Araştırmalarımız devam ediyor." Aras derin bir nefes aldı. "Teşekkürler Ali Bey. Lütfen her şeyi 2 kez kontrol edin. Hiçbir ayrıntıyı gözden kaçırmamalıyız." Toplantı bittiğinde Aras odasında yalnız kaldı. Telefonunu çıkarıp Turgut Eralp'i aradı. "Merhaba Turgut Bey. New York'a vardık. Sizden yeni bir haber var mı?" "Merhaba Aras Bey. Evet, yeni bilgiler edindik. Hakan Gürsoy'un bir otelde kaldığını öğrendik. Sizin otelinizden sadece 2 blok ötede. Ve dahası, Dünya Eğitim Zirvesi için sahte bir basın kartı edinmiş." Aras'ın yüzü gerildi. Bu adam gerçekten bir şeyler planlıyor. "Öyle görünüyor. Ama merak etmeyin, ekibimiz onun her hareketini izliyor ve New York polisini de bilgilendirdik." "Teşekkür ederim Turgut Bey. Gerçekten çok yardımcı oluyorsunuz." "Rica ederim. Bu arada Duru da New York'a gelmek istiyor. Elif'in konuşmasını dinlemek için. Ne dersiniz?" Aras bir an düşündü. Durumu göz önüne alırsak, belki de en iyisi ertelemek olurdu. "Anlıyorum. Ama Duru'nun yanında profesyonel bir koruma ekibi olacak. Ve onun orada olması, Elif için de büyük bir manevi destek olur." Aras iç çekti. "Haklısınız. Duru gelsin. Ama lütfen güvenliği konusunda hiçbir taviz vermeyin." "Merak etmeyin. Onu kendi canım gibi koruyacağım." Telefonu kapattıktan sonra Aras, odasında huzursuzca dolaştı. Yarın büyük gündü. Elif, Dünya Eğitim Zirvesi'nin açılış konuşmasını yapacaktı. 15 yaşında bir kız, dünya liderleri ve eğitim uzmanlarının karşısında. Ve bir düşman, gölgelerde pusuya yatmış bekliyordu. Kapı çalındı ve Elif içeri girdi. Üzerinde şık bir elbise vardı ve saçları düzgünce toplanmıştı. Artık küçük bir kız değil, genç bir kadındı. "Aras amca, rahatsız ediyor muyum?" "Tabii ki hayır Elif. Gel, otur. Yarın için hazır mısın?" Elif gülümsedi ama gözlerindeki endişe fark ediliyordu. "Konuşmamı hazırladım ve defalarca prova yaptım. Ama yine de biraz gerginim. Ya beğenmezlerse? Ya fikirlerimi çocukça bulurlarsa?" Aras, Elif'in elini tuttu. "Senin fikirlerin asla çocukça değil Elif. Sen 15 yaşında olabilirsin ama ruhun çok daha yaşlı ve bilge. Dünyanın her yerinden gelen eğitimciler
senin vizyonunu duymak için sabırsızlanıyor. Elif derin bir nefes aldı. Haklısın. Bu benim için büyük bir fırsat. Ve ben bu fırsatı benim gibi olan tüm çocuklar için kullanmalıyım. İşte bu benim tanıdığım Elif. Her zaman başkalarını düşünen Elif birden ciddileşti. Aras amca, sana bir şey sorabilir miyim? Tabii ki, ne oldu? Son zamanlarda etrafıma baktığımda hep aynı adamları görüyorum. Otelde, lobide, asansörde. Sanki sürekli bizi izliyorlar. Neler oluyor? Aras'ın kalbi sıkıştı. Elif fark etmişti. Tabii ki fark edecekti. O sıradan bir kız değildi. Ah, onlar sadece güvenlik ekibi. Biliyorsun, bu çok büyük bir etkinlik ve sen de önemli bir konuşmacısın. Normal bir prosedür. Elif'in gözleri Aras'ınkilere kilitlendi. Gerçeği söylemiyorsun, değil mi? Bir şeyler oluyor ve sen benden saklıyorsun. Aras iç çekti. Elif'e yalan söyleyemezdi. Pekala, sana gerçeği söyleyeceğim. Ama lütfen sakin ol, tamam mı? Elif başını salladı. Bazı tehdit mesajları aldık. Hakan Gürsoy'u hatırlıyor musun? Zirve İnşaat'ın eski sahibi. Şehirde ve intikam peşinde olabilir. Elif'in gözleri büyüdü. İntikam mı? Neden? Ve neden ben de hedef olayım ki? Çünkü sen benim en değerli varlığımsın Elif. Hakan bana zarar vermek isterse sana yönelir. Elif sessizce düşündü. O zaman belki de yarınki konuşmayı iptal etmeliyiz. Hayır, dedi Aras kesin bir sesle. Asla. Bu senin hayalindi Elif. Ve ben seni koruyacağım. Ne pahasına olursa olsun. Güvenlik önlemlerimiz en üst düzeyde. Hakan Gürsoy sana asla yaklaşamayacak. Elif, Aras'ın gözlerindeki kararlılığı gördü ve başını salladı. Sana güveniyorum Aras amca. Bir şey daha var. Duru da yarın geliyor. Senin konuşmanı dinlemek istiyor. Elif'in yüzü aydınlandı. Gerçekten mi? Bu harika. Duru'nun orada olması bana büyük güç verir. Aras gülümsedi. O halde şimdi dinlenmelisin. Yarın büyük bir gün. Elif ayağa kalkıp Aras'a sarıldı. İyi geceler Aras amca ve teşekkür ederim her şey için. İyi geceler kızım. Elif odadan çıktıktan sonra Aras pencereye yaklaştı ve New York'un ışıklarına baktı. Bir zamanlar paraya ve güce tapan, insanları küçümseyen biriydi. Şimdi ise tek düşündüğü bir çocuğun güvenliği ve mutluluğuydu. Ne kadar da değişmişti. Ertesi sabah konferans salonu, dünyanın dört bir yanından gelen eğitimciler, liderler ve aktivistlerle doluydu. Elif kuliste son hazırlıklarını yapıyordu. Üzerinde zarif bir takım elbise vardı, saçları özenle toplanmıştı. Dışarıdan sakin görünüyordu ama Aras onun içindeki fırtınaları hissedebiliyordu. "Hazır mısın?" diye sordu yanına yaklaşarak. Elif derin bir nefes aldı. "Sanırım. Biraz heyecanlıyım ama bunu yapabilirim." "Elbette yapabilirsin. Sen olağanüstü bir genç kadınsın Elif. Dünya senin vizyonunu duymayı hak ediyor." O sırada Turgut Eralp ve Duru da kulise geldiler. Duru şık bir elbise giymiş, heyecanla Elif'e sarıldı. "Elif, seni burada görmek ne güzel. Konuşmanı sabırsızlıkla bekliyorum." "Duru, geldiğin için çok mutluyum." Turgut, Aras'ı bir kenara çekti. "Her şey kontrol altında. Güvenlik en üst düzeyde. Salona giren herkes 3 kez kontrol edildi." "Ya Hakan, henüz bir izine rastlamadık ama tetikte olacağız." Sahne direktörü yaklaştı. "Elif Hanım, 5 dakika sonra sahnedesiniz." Elif başını sallayıp derin bir nefes aldı. Aras, Turgut, Duru ve sahne arkasındaki herkes ona cesaret verici bakışlar atıyordu. Bu genç kız onların hayatını değiştirmişti ve şimdi dünyayı değiştirmeye hazırdı. 5 dakika sonra Dünya Eğitim Konseyi Başkanı Sarah Johnson sahneye çıktı ve Elif'i takdim etti. "Bayanlar ve baylar, bugün sizlere çok özel bir konuşmacı sunmaktan onur duyuyorum. O sadece 15 yaşında ama vizyonu ve tutkusu birçok yetişkini geride bırakacak cinsten. 15 dil bilen, Tekin Eğitim Platformu'nun mimarı, karşınızda Elif Sönmez." Salon alkışlarla inledi. Elif sahneye çıktı ve mikrofona yaklaştı. Bir an durakladı, salondaki yüzlerce yüze baktı. Sonra gözleri en ön sırada oturan Aras'a takıldı. Aras ona cesaret verircesine gülümsedi. Elif konuşmaya başladı. "Değerli konuklar, bugün burada olabilmek benim için büyük bir onur. Ben Elif Sönmez, İstanbul'dan geliyorum. 15 yaşındayım ve 15 dil biliyorum.
Ama bugün size dillerden değil, eğitimin evrensel dilinden bahsetmek istiyorum. Konuşması güçlü, etkileyici ve ilham vericiydi. Dünyadaki eğitim eşitsizliklerinden, teknolojinin bu eşitsizlikleri nasıl giderebileceğinden ve her çocuğun kaliteli eğitime erişim hakkından bahsetti. Kendi hikayesini anlattı. Yoksul bir aileden gelen ama bilgiye aç bir kız olarak kütüphanelerde ve internette kendini nasıl geliştirdiğini, Aras Tekin gibi bir mentorla karşılaşmasının hayatını nasıl değiştirdiğini paylaştı. Eğitim bir ayrıcalık değil, bir haktır, dedi konuşmasının sonuna doğru. Ve bizim görevimiz, dünyanın neresinde olursa olsun, her çocuğa bu hakkı teslim etmektir. Tekin Eğitim Platformu olarak amacımız, her çocuğa, nerede doğduğu veya ailesinin ekonomik durumu ne olursa olsun, en kaliteli eğitimi sunmaktır. Çünkü her çocuk özeldir, her çocuk değerlidir ve her çocuk, içindeki potansiyeli gerçekleştirme şansını hak eder. Salon bir kez daha alkışlarla doldu. Herkes ayaktaydı, Elif'i alkışlıyordu. Aras'ın gözleri yaşlarla dolmuştu. Bu genç kız, bir zamanlar kendisinin hor gördüğü, küçümsediği bir temizlikçinin kızı, şimdi dünya liderlerini kendine hayran bırakıyordu. Onunla ne kadar gurur duysa azdı. Elif teşekkür edip sahneden inmeye hazırlandı. Tam o anda salonun arka sıralarından bir kargaşa sesi yükseldi. Güvenlik görevlileri bir adamı etkisiz hale getirmeye çalışıyordu. Hakan Gürsoy, Aras anında ayağa fırlayıp sahneye koştu. Elif'i korumak için onun önüne geçti. Güvenlik görevlileri Hakan'ı salondan çıkarırken adam avazı çıktığı kadar bağırıyordu. Aras Tekin, bu daha bitmedi. Sen benim hayatımı mahvettin. Salon şaşkınlık içindeydi ama Elif metanetini korudu. Mikrofona dönüp şöyle dedi. Bazen insanlar acı çektiklerinde öfkelenirler. Ama önemli olan bu öfkeyi nasıl yönlendirdiğimizdir. Biz, Tekin Eğitim Vakfı olarak, öfkeyi değil sevgiyi, kini değil anlayışı, bölünmeyi değil birliği seçiyoruz. Ve herkesi bu yolda bize katılmaya davet ediyoruz. Salon bir kez daha alkışlarla inledi. Elif'in olgunluğu ve bilgeliği herkesi derinden etkilemişti. Aras gururla Elif'in elini tuttu ve birlikte sahneden indiler. Kuliste güvenlik ekibi Aras'a bilgi verdi. Hakan Bey gözaltına alındı efendim. Üzerinde bir silah vardı. Ama endişelenmeyin, artık tehlike geçti. Aras derin bir nefes aldı. Teşekkürler Ali Bey. Elif'i korumak için yaptığınız her şey için minnettarım. Turgut ve Duru da kulise geldiler. Duru hemen Elif'e sarıldı. İnanılmazdın. Bütün salon seni ayakta alkışladı. Elif gülümsedi. Teşekkürler. Duru, senin orada olman bana büyük güç verdi. Turgut, Aras'a yaklaştı. Hakan artık size zarar veremeyecek Aras Bey. Yakalandı ve tutuklandı. Teşekkürler Turgut Bey. Sizin yardımınız olmasaydı bugün çok daha farklı sonuçlanabilirdi. Rica ederim. Dostluk böyle zamanlarda belli olur değil mi? Aras gülümsedi. Evet, öyleymiş. Ve artık anlıyorum ki gerçek zenginlik, banka hesabındaki rakamlarda değil, çevrendeki dostlarda ve sevdiklerinde saklıymış. O gece Aras, otelindeki süitinde Elif, Duru, Turgut, Aylin ve Murat ile birlikte bir kutlama yemeği düzenledi. Elif'in başarısını ve hayatlarındaki bu büyük değişimi kutluyorlardı. Bir kadeh kaldırmak istiyorum, dedi Aras, kadehini kaldırarak. Elif için, sen sadece benim hayatımı değiştirmedin, binlerce çocuğun hayatını değiştirdin. Ve bugün, dünya liderlerinin önünde, her çocuğun içindeki potansiyeli gerçekleştirme hakkı olduğunu savundun. Sana minnettarım Elif. Hepimiz minnettarız. Herkes kadehini Elif için kaldırdı. Elif utangaç bir şekilde gülümsedi. Ben sadece doğru olanı yaptım. Ve çok şanslıydım ki Aras amca gibi biri bana inanıp destek oldu. Aras başını iki yana salladı. Hayır Elif, şanslı olan bendim. Sen bana gerçek zenginliğin ne olduğunu öğrettin. Sen bana insanlığımı yeniden hatırlattın. Sen benim kızım, mirasım ve en büyük gururumsun. Gecenin ilerleyen saatlerinde Aras balkona çıktı ve New York'un ışıklarına baktı. 3 yıl önce ofisinde kibirli bir zengin olarak yoksul bir ailenin kızını küçümsemişti. Şimdi ise o kızın bilgeliği sayesinde tamamen değişmişti. Ve sadece kendisi değil, binlerce hayat değişmişti. Elif yanına geldi ve sessizce durdu. "Ne düşünüyorsun Aras amca?" "Seni," dedi Aras içtenlikle. "Ve hayatımı nasıl değiştirdiğini." Elif gülümsedi. "Sen de benim hayatımı değiştirdin. Biz birbirimizin hayatını değiştirdik.
Ve belki de bugün başlattığımız bu hareketle dünyayı da değiştireceğiz. Aras başını salladı ve kolunu Elif'in omzuna attı. Birlikte New York'un ışıklarına baktılar. Gelecek, tıpkı Elif'in gözlerindeki pırıltı gibi, aydınlık görünüyordu. "Gerçek zenginlik," diye mırıldandı Aras. "Bir çocuğun gülümsemesinde yatar." Elif başını salladı. "Ve gerçek güç, bir insanın kalbini değiştirebilmektir." İkisi de gülümsediler. Değişim mümkündü. Hem bireysel, hem de toplumsal düzeyde. Ve bu değişim, bazen en beklenmedik yerlerden, en beklenmedik kişilerden gelirdi. Belki de yoksul bir ailenin kızından, 15 dil bilen olağanüstü bir çocuktan